Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Yeni bir videoda karşınızdayım. Ekim ayını değerlendirmek istiyorum bu videoda sizler için. Burada farklı bir yorumlama yapacağım. Bu hafta daha fazla pozitif açıları ele almaya çalışacağım. Çünkü daha önceki videolarımda da özellikle bu süreçte karşımıza gelebilecek dünya olayları, iç siyasetteki konular, ülkemizdeki ekonomik koşullarla ilgili sürekli yorumlar yaptım ve aynı enerjide ilerleyeceğimizi görüyorum açıkçası. Ekim ayı içerisinde de olaylar, durumlar çok da durulmayacak. Dünya politik sahnesinde, ticaret sahnesinde ülkemizin yine ekonomik konularıyla ilgili gelişmeler, iç siyasetteki çatışmalar yani bunların hepsi devam edecek gibi duruyor. Ardı arkası kesilmeyecek. Önemli bir sürece giriyoruz. O yüzden de bunları bir kenara bırakarak bir de ayın stresli açılarını da bir kenara bırakarak bu videoyu sizler için hazırlamak istedim. Bakalım yani Ekim ayı bizim için hangi günlerde daha şanslı enerjiler vaat ediyor? Hangi yaşam alanlarımızda daha şanslı olma ihtimalimiz var? Bir dolunayımız, bir yeni ayımız olacak. Bunların etkileri aşağı yukarı en azından özetle bize neyi ifade edecek? Tüm bunları bu videoda değerlendirmek istiyorum sizler için. O yüzden de zorlayıcı açıları dediğim gibi değerlendirmiyorum. Bakalım bizler için umut verici günler hangileri, şanslı olabileceğimiz günler hangileri? Bunlar üzerinden ilerleyelim. Çünkü ayın ilk gününden itibaren Merkür ve Jüpiter karesiyle Ekim ayına giriş yapacağımızdan dolayı zorlayıcı açılarla giriş yapıyoruz. Yine ay içerisinde stresler var. Bunları tekrar etmekten ve sizin de modunuzu düşürmektense Ekim ayına biraz pozitif başlamak ümidiyle böyle bir olumlu açılar geçidi yapmak istedim açıkçası sizin için. 6 Ekim'le başlayalım. Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Şimdi Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesi neden önemli? Çünkü aslında fikirlerimizi çok daha iyi savunabileceğimiz, çok daha odaklanabileceğimiz konulara, detaylara, çok daha titizlikle yaklaşabileceğimiz Mars'ın da zaten yine Akrep Burcu'nda güçlü bir pozisyonda ilerlemesiyle birlikte fikirlerimizi, kendimizi çok daha iyi savunabileceğimiz, planlı belki de hareket edebileceğimiz ve bu yönde de planlarımızı, projelerimizi daha sağlam geliştirebileceğimiz ve dediğim gibi de arkasında da çok daha sağlam durabileceğimiz bir süreç geçirebiliriz. Derin araştırmalar yapabiliriz. Konuları çok daha derinlemesine ele almamız bizim için avantaj sağlayabilir. Yine etrafı çok daha sağlıklı gözlemleyip analiz yapabileceğiz. Konsantre olmakta daha az zorlanacağız diyebilirim. Güzel etkiler alacağız. Etrafa biraz belki daha şüpheci bir gözle bakabiliriz. Burada bir sakınca yok. Bunu strese dönüştürmemekte fayda var sadece. Etrafa baktığımızda olaylara, kişilere, durumlara buna biraz şüpheci yaklaşırsak kendi güvenliğimizi sağlamak açısından olumlu bir etki olarak değerlendirebiliriz. Sadece özellikle Mars'ın Merkür'le kavuşacağı bir Ekim ayı da olacak. Bu dönemlerde de etrafa karşı çok iğneleyici, çok sarkastik olmamaya çalışmamız bizim için daha yararlı olacaktır. Bugünlerde belki biraz inatçı da olabiliriz. Bu konularda agresyonu da biraz aşağıya indirmek gerekebilir. Bunlara biraz dikkat etmemiz gerekecek. Ben zaten günü geldiğinde yine size bunu da açıklamaya çalışacağım, bildirimlerini yapacağım. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay deneyimliyoruz. Önemli bir dolunay. Özellikle sabit yıldızlar ve yükselen burçun terazi olması sebebiyle bu dolunayda baktığımız zaman hak, hukuk, adalet teması oldukça vurgulanacak. Türkiye Ankara saatiyle sabah erken saatlerde 6.47'de Koç burcunun 14. derecesinde ve dediğim gibi önemli sabit yıldızlarla kavuşumda gerçekleşiyor. Terazi burcunun ana temaları zaten bildiğiniz gibi hak, hukuk, adalet, denge arayışı, bir diğer taraftan da açık düşmanları yönettiği ev konumu sebebiyle bizlere düşündürüyor. İlişkiler, ittifaklar, yine ekonomik konular biraz daha fazla konforlu ekonomik konular yani lükse yatırım gibi konuları da bizlere düşündürebilir.
Buradan dolayı zaten Terazi burcunun yükselişte olmasından dolayı bizler ülkenin gündeminde halk, hukuk, adalet, yasal konular, belki ülkenin açık düşmanlarıyla ilgili konuları gözlemleyebileceğiz. Halk ittifakları, ulusal ortaklıklar, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkileri belki yine ara bulucu pozisyonunda kendini konumlandırması gibi gündemlerle de karşılaşabiliriz Ekim ayı sürecinde. Yükselen noktasında Güneş de bulunuyor. Yani aslında burada liderler, yönetimdeki kişilerin hak, hukuk ve adalet arayışıyla ilgili gündemlerin daha yoğun gündemde olabileceğini de bizlere düşündürüyor. Aslında bu dolunayla hak, hukuk, adalet teması oldukça güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Güneş Algorab sabit yıldızıyla kavuşumda Algorab başkalarının haklarını hiçe saymakla bağlantılı bir sabit yıldız. O yüzden de bizim için çok önemli konulara işaret edebilecek bir dolunay olabilir. Ay tarafına baktığımız zamansa Alderamin sabit yıldızıyla ve Alferat sabit yıldızıyla kavuşumda bunlar da yine hukuk, yargı, yönetim konularına vurgu yapıyor. Güneş zaten yükselen noktasında biz bu konularda bir çatışma, bir çekişme gözlemleyeceğiz diyebiliriz. Dolunayla birlikte, Koç dolunayıyla birlikte zaten öncü burçlarda gerçekleşen bir dolunayda deneyimleyeceğimizden dolayı ortalıkta hızlı gelişmeleri çok daha net gözlemleme şansımız olacak gibi duruyor. CHP açısından baktığımız zaman suların çok da durulmayacağı, muhalefet ve iktidar arasındaki çatışmaların devam edeceği, kısıtlama çalışmaları, parti içi işlere müdahale gibi konuların daha devam edeceği bir sürece giriş yapabileceğimizi söyleyebiliriz. BRICS haritasına baktığımız zaman özellikle Ekim ayı içerisinde BRICS yapısına, buradaki oluşuma müdahaleler söz konusu olabilir. Diğer taraftansa İsrail'e baktığımız zaman özellikle 21 Ekim yeni ayı sürecinde yine zorlayıcı gelişmeler ama aslında İsrail'e zarar verecek gelişmelerle gündemde olacağını gözlemleyebiliriz. Özgür Özel'in haritasına baktığımızda yine 21 Ekim haritası önemli olacağına işaret ediyor. Önemli gelişmeleri gündeme getireceğine işaret ediyor Özgür Özel açısından. Sarsıcı, beklenmeyen gelişmeler söz konusu olabilir. Belediyeler, anayasa, meclisle ilgili ani şaşırtıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Kasım ayında CHP için önemli gelişmeler söz konusu olacak. Dünya gündeminde Fransa'daki sürecin devam edeceğini, protestoların, isyanların oradaki devlet yönetimini zorlayacağını söyleyebiliriz. Dünya gündemine çok detaylı girmiyorum. Sadece bu 2-3 önemli başlığı bir değinmek ve bunlarla ilgili bilgi aktarmak istedim. 8 Ekim'e baktığımız zaman Başak Burcu'nda ilerleyen Venüs'ün Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'le bir 60'lık açı yaptığını gözlemliyoruz. İlişkiler açısından olumlu etkiler getirecektir. Belki de ilişkilerimize doğru analiz yapıp doğru tepkiler ortaya koyabilir, doğru girişimlerde bulunabilir. Bağlarımızı güçlendirmek açısından özellikle ev, yuva, belki bu konuların sorumluluklarıyla ilgili konular gündemlerde daha avantajlı, birbirimizi daha iyi anlayabildiğimiz ve birbirimizin yanında çok daha doğru şekilde bulunabildiğimiz günlerde bulunabiliriz. Sosyal ilişkilerimizde avantaj getirecektir bize, belki kariyer kazançlarımızla ilgili avantajlı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Çok daha pozitif, çok daha iyi, çok daha şefkatli ve iyimser hissedebileceğimiz bir gün olabilir. İlişkilerde, maddi konularda, sanatsal konularda, yine yeteneklerimizle ilgili konularda güzel, olumlu gelişmelerle karşılaşabiliriz. Hukuki konularda yine avantajlı bir etki olarak gözlemlenebilir 60'lık bir açı. O yüzden de biraz da kendimizin bazı şeyler için gayret göstermesi önümüze fırsat kapılarını daha net aralayabilir. 14 Ekim'e geldiğimiz zamansa Venüs Terazi burcuna, kendi yönettiği alana geçiş yapacak. Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi de yine ilişkilerimizde olumlu bir etki olarak gözlemlenebilir. Tabii ki zorlayıcı açıları var ay içerisinde. Bunları ilerleyen videolarda sizlere aktarmaya çalışacağım ama ilişkilerimizle ilgili konularda, hakkımızı aramakla ilgili konularda, bazı konularda belki dengesizlikler söz konusuysa hayatımızda, bunlarla ilgili de yine bize avantaj geçirecek bir transit olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki dediğim gibi Terazi burcunda Venüs'ün bulunması o dengesizlik, ikileme düşme temalarını da biraz gündeme getirebilir. Yine hayattan keyif aldığımız noktalarda da
kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilir. Uyum, zarafet, diplomatik becerilerle ilgili konular, güçlü sanatsal etkiler Venüs'ün Terazi burcundan geçtiği dönemde olumlu etkiler alacaktır. İlişkilerimizde yine belki biraz daha diplomatik de olabileceğimiz, bu noktada da yine dengeleri daha doğru kurabileceğimiz bir süreç geçirebiliriz. İlişkilerimize olumlu etki getirecek. Yine baktığımızda 14 Ekim'de Plüton'da düz hareketi başlıyor. Plüton'un düz harekete geçmesi özellikle ülke haritalarında çok daha etkili olacak. Tabii ki kişisel haritalarımızda da etkisini gösterecek ama Plüton'un geçtiği ev konularında değişim dönüşüm temaları güçlenecek ve bunlardan en önemlisi de Amerika'nın ekonomik konulardaki değişim dönüşüm süreci olacak. Bunun yansımaları da tabii ki tüm dünya ülkelerini etkileyecek diyebiliriz. 14 Ekim'de Venüs ve Uranüs'ün üçgen açısı var. Bu da yine ilişkiler açısından güzel bir etki yaratabilir. Özellikle ilişkilerimiz içerisinde bu illaki özel ilişki, evlilik olmak durumunda değil. Her türlü ilişkide kendi özgür alanımızı arayabileceğimiz, bu noktada da başarılı olabileceğimiz, karşımızdaki kişilerin de bizi anlayabileceği bir süreçten geçebiliriz. Belki ilişkimizi bitirmek de isteyebiliriz. Yani ilişkimiz bizim için bir ayak bağı oluyorsa, kendimizi çok da özgür hissedemiyorsak bu ilişki içerisinde de bununla ilgili de mutlaka hayatımıza olumlu etkileri olabilir. Herkesin uzun süreli bir birlikteliği olma gibi bir koşul yok dünyada. Kimileri belki hayatına kendi başına devam etmek isteyebilir. O yüzden de ilişki olması, sürekli bir bağlılık olması, kişiyi zorluyorsa hayat şartlarında bunlardan arınmak, kurtulmak bu dönemde kendisi için çok daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Venüs-Uranüs ilişkilerde bağımsızlık, özgürlük, yine maddi konularda da kendi kişisel özgürlüğümüzü kazanma gibi temalara vurgu yapacak. Bu alanlarda da yine dediğim gibi hayatımıza olumlu etkiler getirebilecek. İlişkilerde bir diğer taraftansa aslında sıra dışı ilişkilere de açık olabileceğimiz bir süreç deneyimleyebiliriz. Asla birlikte olmam dediğim birisiyle bir ilişkiniz başlayabilir veya etrafınızda bu ve benzeri olayları da gözlemleyebilirsiniz. Finansal anlamda da dediğim gibi özellikle Venüs'ün parayı da temsil etmesi sebebiyle yine önemli gelişmeler hayatımıza yansıyabilir. 15 Ekim'de Venüs ve Plüton'un üçgen bir açısı söz konusu olacak. Bu da ilişkilerimizi dönüştürmek. Belki de ilişkilerimize bazı noktalarda eğer problemler varsa sıfırdan yeniden başlamanın ilişkimizi iyileştirici bir etkisi olacağını da düşünebiliriz bu noktada. Temel dinamikler özellikle yaratıcılıkla ilgili olacaktır. Yani bizler bu süreçte ilişkimizle ilgili daha yaratıcı bir yaklaşım sergilersek bu ilişkimizdeki dediğim gibi bazı problemleri, dinamikleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz, yeniden ele almamız gereken konularla bağlantılıysa da güzel, olumlu etkiler yaratabiliriz. Yani hani bazen filmlerde de görürüz çiftler hayatlarında ilk defa karşılaşmış gibi yapıp o ilk karşılaştıkları güne giderek o anı tekrardan bir yaşamak istiyorlar. Bunun gibi aslında pratikler yapılabilir ilişkilerimizde de. Venüs'ün Plüton'la bu üçgen açısı bir diğer taraftan da ilişkilerinizdeki güç dinamiklerini dengelemeniz açısından size yardımcı olabilir. Belki partneriniz üzerinizde baskı oluşturmaya, sizi manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunuyorsa sizler de bu etkiyle birlikte kendinizi çok daha güçlü hissedebilirsiniz ve kendi gücünüzü de ona yansıtabilirsiniz veya bu güç dengesizliklerini, bu baskı dengesizliklerini ilişkinizde dile getirdiğinizde bir çözüm ortaya koyabileceğiniz olumlu bir etki olarak değerlendirebiliriz. 20 Ekim'e geldiğimiz zamansa Mars ve Merkür kavuşumda olacaklar. Burada dediğim gibi az önce de giriş kısmında belirtmiştim. Kendimizi, fikirlerimizi savunmak, fikirlerimizin ardında durmak için güzel pozitif bir etki getirebilir. Özellikle Akrep Burcu'nun kestiği ev konularında kendimizi güçlü hissettirecektir. Ama çevremizdekilere karşı biraz daha dikkatli olmamız gerekecektir. Yine tabii ki Mars'ın o hızlı enerjisi, Merkür'ün o hızlı enerjisi burada
hızlı ve belki de çok detaylara odaklanmadan kararlar almamızı bize düşündürebilir ama Mars Akrep Burcu'nda, Koç burcunda olduğu gibi çok kontrolsüz davranmaz. O yüzden de Mars ve Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki kavuşumu çok daha planlı, belki de çok daha ileriyi öngörerek, hissederek, en önemlisi de plan ve program yapma ve bu konularda harekete geçme enerjisini açığa çıkarabilir. O yüzden de Mars-Merkür kavuşumu 20 Ekim'de bizim için bazı konularda harekete geçmek için doğru bir gün olabilir. Sadece her halükarda düşünmeden, detaylara odaklanmadan harekete geçme ihtimalini bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Her ne kadar öyle bir enerji olmasa da etrafımıza karşı da kırıcı ve irdeleyici ve nasıl diyelim alaycı bir pozisyonda da olmamaya dikkat etmemiz gerekecektir bu tarihte. 21 Ekim'e geldiğimiz zaman Terazi Burcu'nda bir yeni ay deneyimliyoruz. Terazi Burcu'ndaki yeni ay Türkiye Ankara saatiyle 15:27'de gerçekleşecek ve Terazi Burcu'nun 28. derecesinde gerçekleşecek. Yine bir terazi vurgusu var ve aslında bu yeni ay haritasında yükselen burçta Kova, yani bizler aslında insani konuları, insani değerleri, toplumsal değerleri, belki de toplumsal adaletsizlikleri yine bu yeni ayla birlikte çok daha fazla gündemde görebileceğiz diyebiliriz. İzar sabit yıldızına baktığımız zamansa Botes takım yıldızına aslında bizi yönlendirdiğini gözlemliyoruz. Botes takım yıldızının ana temaları da yönetim, düzen, uzun vadeli planlama, muhafazakar politikalar ve kurumsal yapıların korunması gibi değerlendiriliyor. Bu temaların daha fazla ön plana çıkacağına işaret ediyor. Demek ki bizler bu dönemde tüm dünyaya baktığımızda aslında bu sadece bizim ülkemizde de geçerli değil, daha muhafazakar politikaların ön plana çıktığını, sağ eğilimli politikaların ön plana çıktığını gözlemliyoruz. 22 Ekim'de Neptün Balık burcuna geçiş yapacak. Yani Neptün baktığımız zaman Koç burcundan geriliyor ve Neptün'e tekrardan bir giriş yapıyor. İdeallerimiz, hayallerimiz, belki de hayatımızda bitirmemiz gereken şeyleri tekrardan bir ele almamız, eğer bitirememişsek bunları tamamlamak, bitirmek ve hayatımızda yeni bir sayfa açabilmek için bize yeniden bir şans verebilir. Özellikle bu konularda örneğin İkizler Burcu'nun kariyer evi ise kariyerle ilgili konulardaki hedeflerimize bir daha bir dönüp bakmamız, oradaki kafa karışıklıklarımızı biraz netleştirmemiz gerekliliğine işaret edebilir. Satürn de zaten hali hazırda Balık burcunda retro. Bu konulara son bir kez bakıp gerekli yapıları gerçekleştirdik mi, dediğim gibi hedeflerimizde, hayallerimizde doğru yolda mı ilerliyoruz, önümüzü net görebiliyor muyuz, kafamızı karıştıran konuları netleştirmemiz gerekiyor mu hala? Bunlara belki bize yine bir odaklanma şansı verebilir. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapacak, yani güçlü bir Akrep Burcu teması dünyada hissedilecek de diyebiliriz aslında bu dönemde. Dönüşümle ilgili aslında Akrep Burcu, değişimle ilgili gizli olanların aslında çok fazla açığa çıkabileceği bir dönemden geçeceğiz. Özellikle Merkür ve Plüton'un kare açısı, Merkür'ün aldığı etkiler ve diğer etkileşimlerde bu dönemde ifşalarla ilgili konuların ve bundan dolayı oluşacak krizlerle ilgili gündemlerin daha fazla ön planda olacağını bizlere düşündürebilir. Yine tabii ki finansal ortaklıklar, finansal kaynaklar, vergiler, vergilendirmeler, devletin bütçesi, dış borçlarla ilgili konuları da çok daha fazla bu dönemde ön planda görebiliriz. Merkür-Jüpiter üçgeni 24 Ekim günü güzel, oldukça şanslı bir döneme işaret edecek. Yine bu alanda da öğrendiklerimizi gerçekleştirmek, pratiğe dönüştürmek, belki bu yolla bazı avantajlar sağlamak hayatımızda mümkün olabilecek. Bilgiyle ilgili konular, eğitimle ilgili konular, ulaşımla, iletişimle ilgili konularda güzel etkiler alabileceğimizi söyleyebiliriz. Yine aile içi iletişim problemlerimiz varsa bunları çözmek için bir ev alacaksak, bir ev kiralayacaksak, taşınma barınma konuları gündemdeyse bu alanlarda da avantajlı, pozitif etkiler alacağımızı söyleyebiliriz. Finansal alanda da eğitimle ilgili konularda da olumlu, güzel etkiler alacağımız bir tarih 24 Ekim.
28 Ekim'e geldiğimiz zaman Mars bu kez Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek ve yaptığımız girişimlerden yine olumlu sonuçlar alabileceğimiz bir döneme işaret edecek. Mars Akrep Burcu'nda ilerliyor biliyorsunuz. Özellikle gezegenlerin bulundukları ev konularıyla bağdaştırırsak burada 4 ve 8 ev aksında etkiler açığa çıkabilir gibi duruyor. Yani ailevi krizler, problemler, taşınma, evinizin kredisi, borcu veya kira borcunuz varsa, ev emlakla ilgili bazı ödemeler söz konusuysa, herhangi bir problem söz konusuysa özel hayatınızda da bunları çözmek için harekete geçtiğinizde güzel, olumlu, dönüştürücü etkiler alabileceğinizi söyleyebiliriz. Mars bizi harekete geçiriyor ve hayatımızda gerçekten de olumlu etkiler gözlemleyebiliyoruz bu dönemde. 29 Ekim'de Merkür-Neptün üçgeni söz konusu olacak. Hedeflerimizi, hayallerimizi pratiğe yani gerçekleştirmek için harekete geçme noktasında bize bir olumlu enerji sağlayabilir. Veya hayallerimizin, hedeflerimizin gerçeklerle ne kadar bağdaşıp bağdaşmadığını, pratikte ne kadarını gerçekleştirebilip ne kadarını gerçekleştiremeyeceğinizi olumlu yönde bizlere düşündürecek bir etki yaratabilir. Gerçekle hayal arasındaki o ince çizgiyi de fark etme şansınızı ortaya çıkarabilir. O yüzden de nelerin peşinde koşuyorsak bu süreçte bunların hayatımıza yansıma ve hayatımızda gerçekleşme ihtimali ne kadar yüksek, bu konuların farkına varabileceğimiz güzel bir etki. 29 Ekim'de Mars-Satürn üçgeni söz konusu olacak. Bu da yine baktığımız zaman 12. evdeki Satürn'le 8. evdeki Mars'ın etkileşimi olarak değerlendirilebilir genel anlamda. Bu da aslında değişim, dönüşüm temalarına vurgu yapacaktır. Hedeflerimizi, hayallerimizi değiştirmemiz, dönüştürmemiz, geliştirmemiz için belki eksik yanlarını görmemiz için bizi harekete geçirecektir. Geçmişten gelen hataları düzeltme şansı da verebilir bizlere. Girişimci olacağımız özellikle Mars ve Satürn üçgeninin temas ettiği ev konularında yapılandırıcı, güzel pozitif bir etki olarak değerlendirebiliriz gerçekten de. Çünkü özellikle Mars-Satürn üçgenini hissettiğiniz ev konularında bazı şeyleri yapılandırmak, altyapısını sağlamak veya yeni bir belki de proje başlatmak ama sağlam ve uzun vadede size olumlu etkiler getirecek bir projeye başlamak için de güzel bir etki olarak değerlendirilebilir. Değişim dönüşüm teması burada vurgulanıyor. Aslında yeni bir başlangıç yapmaya da yönlenebiliriz. Satürn'ün zaten Balık burcunda Kasım ayında düz harekete başlamasıyla birlikte sonrasında uzun vadede belki de gerçekten de çok rahat edebileceğimiz girişimlerde bulunabiliriz veya buradaki bu üçgen açıyı o eksiklerimizi hani hep bahsediyorum. Bizler Satürn balık döneminde bir girişim yapmışsak zaten Satürn retro sürecinde bize belki de yapılanma eksiklerimizi, altyapı eksikliklerimizi gündeme getiriyor olabilir. Bunlarla karşılaştığımızda da yapıcı, girişimci ve bunların telafisini sağlayacağımız girişimlerde bulunmamız için bize güzel bir etki sağlayabilir. 31 Ekim Merkür-Plüton üçgeni. Merkür-Plüton üçgeni yine konulara çok derinlemesine odaklanabileceğimiz, gizli konuları belki de biraz gün yüzüne çıkarabileceğimiz, öğrenebileceğimiz bir etki yaratacaktır. Entelektüel anlamda gerçekten de derinlemesine bilgiler edinmemiz veya temas ettiği ev konularında perde arkasındaki sorunları çözmemizi sağlayacak bir etki ortaya çıkarabilir. Bu da hayatımızda çok daha olumlu girişimler, projeler geliştirmemiz için bize fayda sağlayacaktır. Belki bir hedefiniz vardır, bir projeniz vardır ama bunun perde arkasından neler olabileceğini, nelerle karşılaşabileceğinizi ileriki dönemde görme şansınız olmayabilir. İşte bu Merkür-Plüton üçgen döneminde de bunları daha net görebilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşmeniz ve belki de hayatınıza bu yönde yön vermeniz sizin için büyük bir avantaj ortaya çıkarabilecek. Ekim ayının etkileri bu şekilde, pozitif etkileri tabii ki hatırı sayılır derecede olumlu pozitif etkiler alacağımızı söylemek hiç de yanlış olmayacak. Sadece bir o kadar da zorlayıcı etkiler olacak Ekim ayı içerisinde. Özellikle dünya astrolojisinde ülkemize yansıyacak gelişmelerde bunları daha güçlü hissedebiliriz. Zaten dünya olaylarına baktığımız zaman modumuz
ciddi bir şekilde düşebiliyor. Bir sürü karmaşa, bir sürü kaos ve insanlık ayıbı denecek olaylarla karşılaşıyoruz. Ülkemizde de çok zorlu etkiler var. Ekonomik koşullar oldukça zorlu. Ekim ayında o yüzden de ben de size böyle bir daha pozitif tablo çizmek istedim. Tabii ki bunu olumsuzlukları göz ardı ederek, gerçeklerden uzaklaşarak yapmamız değil, etrafımızda yaşananları, olayları, durumları da aslında göz önünde bulundurarak hareket etmemiz, hayatımızda fırsatların da şansların da eşit dengede bulunduğunu görmemiz açısından önemli. O yüzden de Ekim ayı içerisinde daha fazla sizin için pozitif açıları derleme ihtiyacı duydum. Gelin şimdi burçlarınız özelinde bu pozitif etkileri daha fazla hangi alanlarda hissedeceğinize odaklanalım. Tabii ki tüm açıları değerlendirmek biraz zor olur, uzun olur. Temel özellikle yeni ay ve dolunaylara bir bakarız. Özellikle en güçlü etkiyi alacağımız açıları değerlendirmeye çalışırız. Bunlarla ilgili sizin için Ekim ayında hangi yaşam alanlarında avantajlar daha fazla ön plana çıkar, bunları değerlendiririz. Başlayalım dilerseniz. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları, bakalım Ekim ayının genel etkileri, olumlu açıları hangi yaşam alanlarınızda size daha olumlu bir akış sağlayacak, hayatınızla ilgili veya o evin konularıyla ilgili. Gelin hızlıca başlayalım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ufak tefek sorularınız da varsa yine bunları da biliyorsunuz, cevaplamaya çalışıyorum. Hype seçeneğini kullanabiliyorsak Hype seçeneğini de kullanarak videonun daha fazla ön plana çıkmasını da sağlayabiliriz. Herkese şimdiden teşekkürler. Gelin bakalım Ekim ayı sizler için neler vaat ediyor? 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Merkür'ün Akrep Burcu'na geçiş yapmasıyla birlikte aslında Güneş de bu alana geçecek. Ayın içerisinde Merkür burada, Mars burada. Sizler özellikle alacak verecek, nafaka, kredi, dıştan gelen pasif gelirlerinizle ilgili konulara çok daha fazla odaklanacaksınız. Çok daha planlı, programlı, ayağı yere basan belki de girişimlerde bulunabileceksiniz. Belki programlar, tasarılar yapabileceksiniz bunlarla ilgili. Bir diğer taraftan da tabii ki 8. evimiz değişim dönüşüm evidir, krizlerle bağlantılıdır. Tüm bu konulara çok daha pozitif yaklaşabileceğiniz, ay içerisinde zaten Merkür'ün olumlu açıları var, Mars'ın olumlu açıları var. Mars ve Merkür bu alanda kavuşacaklar da baktığımız zaman. O yüzden de bu konulara biraz vurgu yoğunluğu hissedebilirsiniz ay içerisinde. Oldukça olumlu açılar söz konusu olacak. O yüzden dediğim gibi iyileştirici etkiler alabileceğimizin bilincinde hareket edelim. Konuları çok daha derinlemesine ele alma şansımız olacaktır. Fikrimizi, görüşümüzü savunma, arkasında durma gibi temalar yine bize bu konularda güç verecektir. Mars ve Akrep Burcu enerjisi, Merkür'ün de burada bulunması olumlu pozitif gelişmeleri hayatımıza getirebilecek. Krizler varsa hayatımızda bu krizleri çok doğru analiz edebileceğimiz bir süreçten geçeceğiz. Merkür-Plüton etkileşimleri sayesinde yine baktığımızda aslında gerçekleri, perde arkasında neler dönmüş olma ihtimalini de görme şansımız olacak ve Mars da bizi birçok noktada harekete geçme noktasında, güçlü bir şekilde harekete geçme noktasında olumlu yönde etkileyecek. Mars burada Koç enerjisiyle hareket etmeyecek. Akrep burcunda Mars enerjisi çok daha sabit, planlı ve birdenbire harekete geçmeyen, düşünerek, planlayarak harekete geçen bir enerji olarak değerlendirilebilir. O yüzden bu 3 gezegenin 8. evinizde bulunması sizin için oldukça faydalı olacak. Krizleri çözmeniz için, maddi konuları çok daha sağlıklı yönetebilmeniz için. Mars baktığımız zaman evet sizin yönetici gezegeniniz de olarak değerlendirildiğinde bu konuları çok daha derinlemesine doğru şekilde kontrol edebileceğinize de işaret ediyor. Merkür yine çalışma hayatınız, belki de girişimleriniz, iletişimle ilgili konular, evraklarla ilgili konular, bürokratik işlemlerle ilgili konularda da size avantaj getirecektir. Bu alanlarda da yine problemler varsa çözme şansınız oldukça yüksek olacak gibi duruyor sevgili yükselen Koç burçları.
7 Ekim'de sizin burcunuzda gerçekleşecek bir dolunay söz konusu olacak. Bu dolunayla birlikte de aslında ben biz ev aksında bir etki hissedeceğiz. Belki de bazı konuları tamamlama ihtiyacı duyabileceksiniz. Ev, aile, özel hayatınızla ilgili, ilişkilerinizle ilgili, rekabetli olduğunuz konularla ilgili bazı devam eden süreçleriniz varsa kendiniz açısından artık bu kadarı yeter, bu da son olsun diyebileceğiniz ya da dolunayla birlikte bu alanlarda yeni konuların, gündemlerin açığa çıktığını da görebileceğiniz bir süreç olacak. Hak, hukuk, adalet, hakkınızın yenilmesi gibi temalarda sabit yıldızlar etkisinde ön plana çıkabilir. Bu konularla mücadele edeceğiniz, gündemlerle karşılaşabileceğiniz ya da bu konuları dediğim gibi sonlandırabileceğiniz etkiler açığa çıkabilir bu dolunayda. Bunları yine detaylıca sizler için açıklamaya devam edeceğim ileriki videolarımda. Venüs'e baktığımız zaman çalışma hayatımızla ilgili konularda bize güzel etkiler getirecektir, destekleyici etkiler getirecektir. Özellikle Jüpiter'le yaptığı 60'lık açı, gündelik hayatımız, aile hayatımız ve belki de özel hayatımızın sorumluluklarıyla ilgili bize destekler verecektir. Venüs'ün yine Terazi burcuna geçişiyle birlikte ay içerisinde ilişkilerimize daha fazla odaklanacağız, ortaklı işlerimize, rekabetli olduğumuz konulara daha fazla odaklanacağız. Bu alandaki belki dengesizlikleri giderebilmek için yine güzel pozitif destekler alacağız diyebiliriz. Detaylıca tarihleri giriş kısmında verdim. Giriş kısmını mutlaka dinleyin çünkü tüm tarihleri sizin özel videolarınızda vermem bu videonun çok uzayacağı anlamına geliyor. 8 Ekim'de örneğin Venüs ve Jüpiter'in bir 60'lık açısı var. Özel ilişkileriniz, aile hayatınızın sorumluluklarıyla ilgili güzel fırsatlar verebilir size. Yine çalışma hayatınızla ilgili de dediğim gibi güzel etkiler yaratacaktır. Venüs'ün yine Uranüs'te üçgen açısı söz konusu olacak. Venüs-Uranüs üçgen açısı da iletişim, belki de birbirinizi anlama, birbirinizin dilinden konuşabilme konusunda size fayda sağlayacak diyebiliriz. Ya da fikirlerinizi açıkça, özgürce ifade edebileceğiniz ve karşılığında da olumlu gelişmelerle, olumlu tepkilerle karşılaşabileceğiniz bir sürece işaret ediyor olabilir. Venüs'ün Plüton'la üçgen açısının da olacağını gözlemlediğimizden dolayı yine ilişkilerinizin geleceğiyle ilgili konulara da çok daha derinlemesine yönelebileceğiniz, belki de ilişkinizde değişmesi, dönüşmesi gereken ne varsa bunu da çok daha net kavrayabileceğiniz ve bunun üzerine yoğunlaşabileceğiniz bir süreçte geçirebilirsiniz. Olumlu etkiler bunların hepsi. Zaten bu videoda giriş kısmında belirttiğim gibi zorlayıcı açılara değinmiyorum. Biraz modumuz yükselsin, bunu istiyorum. 21 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşecek sizin. Tam da karşıt evinizde, yani ilişkilerle, ortaklı işlerle, evliliğinizle ilgili konularda yeni gündemler söz konusu olabilir. Yeni girişimler yapmak istiyor olabilirsiniz. İşte o belki de sizin burcunuzda gerçekleşen Koç dolunayı ile birlikte bazı şeyleri sonlandırmışsanız çok da vakit geçmeden aradan bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapma şansını da size verecek gibi görünüyor. Yine sabit yıldızlar çerçevesinde onları da hesaba katarak ileriki videolarda da sizlere detaylı açıklamalar yapacağım ama baktığımız zaman ay içerisinde ben biz aksında önemli gelişmeler gündeme gelebilir gibi duruyor. Mars'ın Jüpiter'le üçgen açısı söz konusu olacak. Mars'ın Jüpiter'le üçgen açısı ailevi problemleri, sorunları, belki özel hayatınızı değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken konular varsa gündeminizde ya da ailevi problemler varsa bunları olumlu yönde çözüme ulaştırabileceğiniz güzel etkiler yaratacaktır. Şanslı etkiler oldukça fazla ay içerisinde. Geriye kalan olumsuz açıları ben size haftalık videolarda detaylandırmaya çalışacağım ama ailevi problemler, özel hayatınızla ilgili problemler varsa bunları iyileştirmek için oldukça şanslı olacağımız bir ay geçireceğiz. Bu tabii ki yine alacak verecek nafaka kredi, belki işte özel hayatınızın masraflarıyla ilgili, aile hayatınızın, evinizin, yuvanızın, belki kiraladığınız evin masraflarıyla ilgili de pozitif olumlu gelişmelerle
gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir sürece devam ediyor. Merkür'ün yine olumlu açıları söz konusu olacak. Mars'ın olumlu açıları devam edecek. Özellikle kontrol dışı gelişmelerle karşılaşmanız durumunda nasıl daha yapıcı hareket edebileceğinizi çok daha net görebileceğiniz bir ay geçireceksiniz. Merkür'ün olumlu açıları da dediğim gibi özellikle alacak verecek nafaka gibi konularda da size avantaj getirecek. Siz aslında biraz da kendi içinizde neyi değiştirip dönüştürmeniz gerekliliğini çok daha net görebileceğiniz bir ayda geçireceksiniz diyebiliriz. Ayın sonunda Merkür ve Plüton'un da üçgen açısının olması, geleceğe yönelik hedef ve hayallerinizle ilgili karşınıza problemler çıkmışsa, krizler çıkmışsa aslında tam olarak neyi dönüştürmeniz, neyi değiştirmeniz, hangi konularda sıfırdan başlamanız gerekliliğini çok daha net görebileceğiniz, ayaklarınızı yere çok daha sağlam basabileceğiniz bir süreçten de geçebileceğinizi söyleyebilirim sevgili yükselen Koç burçları. Oldukça güzel etkiler var dediğim gibi. Stresli açıları önümüzdeki videolarda sizlere aktarmaya çalışacağım ama Ekim ayında biraz daha pozitif hissedelim. Pozitif etkilerinde negatif etkiler kadar hayatımıza dahil olabileceğini biraz ön plana çıkarmak istedim. Umarım oldukça güzel gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz sevgili yükselen Koç burçları. Ekim ayı içerisinde mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları, Ekim ayını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım Ekim ayının genel etkileri hangi yaşam alanlarımıza nasıl yansıyacak? Giriş kısmında belirttim. Eğer giriş kısmını geçmişseniz tarihlerle olumlu etkileri aktardım. Mutlaka izleyin çünkü her burcun içerisinde aynı tarihlerin üzerinden bir geçmek videoyu çok uzatır. Ben size hangi alanlarda daha fazla olumlu etkiler alacağınızı anlatacağım bu burcunuza özel videoda. Ama günlerin hangisi olduğunu, hangi günlerde daha avantajlı olabileceğimizi de yine izlemek, bilmek isterseniz giriş kısmına mutlaka bir bakın derim. Pozitif etkileri aktarmak istedim bu videoda çünkü oldukça zor dönemlerden geçiyoruz. Hayatımızda olumlu gelişmeler de olabileceğinin biraz daha farkına varabilmek adına pozitif etkileri bu videoda ön plana çıkarmak istedim. Zaten stresli açıları haftalık videolarda sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz ve beni desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Bildirim almak istemezseniz de bildirimleri kapatabilirsiniz. Diğer taraftan da hype seçeneğini kullanabilir ve videoyu ön plana çıkarabilirsiniz. Yorumlarınız, ufak tefek genel sorularınız varsa da biliyorum destekliyorsunuz ve yorumlarda yazıyorsunuz. Sorularınızı da siz de biliyorsunuz. Ben yanıtlıyorum. O yüzden de ufak tefek sorular varsa hoş geldiniz. Seve seve yanıtlayabilirim. Başlayalım videomuza. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesi aslında özellikle ilişkilerle ilgili çok daha planlı ve çok daha aslında ayağı yere basan fikirlerle yolumuza devam edebileceğimize işaret edecek. Bu evlilikle ilgili olabilir. Yine ortaklı işlerimizde rekabetli olduğumuz konularla bağlantılı olabilir. Bir Akrep Burcu teması vurgulanacak zaten ay içerisinde. Güneş bu alana geçecek. Merkür burada, Mars burada. Merkür ve Mars'ın oldukça pozitif açıları var. Bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekecek açıkçası sevgili yükselen boğalar. Özellikle evliliğimizde problemlerimiz varsa, yine ilişkilerimizde bazı problemlerimiz söz konusuysa, ortaklı işlerde ve rekabetli olduğumuz konularda bazı şeyleri çok daha net fark etmemiz gerekiyorsa, Akrep Burcu'nun bu güçlü enerjisi bize bu ay içerisinde oldukça yardımcı olacak. Çünkü Merkür'ün baktığımız zaman Neptün'le, Plüton'la ve Jüpiter'le olumlu açıları olacak. Mars'ın yine Jüpiter'le olumlu açıları olacak ve diğer farklı açıları da bize bu alanda olumlu gelişmeler olabileceğini gayet net düşündürebiliyor. O yüzden de belirttiğim ev konularında ay içerisinde şanslı ve fırsatlı olabileceğimizin bilinciyle hareket etmemiz bizim için çok yararlı olacaktır.
Merkür Akrep Burcu'nda ilerlediği zaman bizler konulara çok daha derinlemesine odaklanabiliriz ve çok daha doğru planlar, sezgilerimizle mantığımızı harmanlayarak çok daha doğru planlar, projeler ortaya çıkarabiliriz. Diğer taraftan Jüpiter'le yapacağı ay içerisinde olumlu açılar belki mesleki anlamda bağ kurma ya da ilişkilerimizdeki iletişim sorunlarını çözme açısından bize güzel etkiler getirecektir. Yine yasal süreçleriniz varsa bunlarla ilgili size avantajlar getirebilir. Diğer taraftansa rekabetli olduğunuz konularda nasıl kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz? Bunu da yine çok daha net görebileceğiniz bir süreç söz konusu olacaktır. Merkür'ün Plüton'la üçgen açıları aslında perde arkasında nelerin döndüğünü görmenizi de sağlayacak ve siz de bu doğrultuda gardınızı çok daha doğru alabileceksiniz. Mars'ın yine önemli ve pozitif açıları olacak. Doğru zamanda, doğru yerde harekete geçmeniz noktasında sizi destekleyecek. Mars ve Merkür'ün ayın ortalarında bir kavuşumu söz konusu olacak. Burada işte belki de harekete geçmek için doğru bir zaman olacak. Şimdi genellikle Mars'ı kontrolsüz bir güç olarak değerlendiririz ama Mars Akrep Burcu'nda ilerlediği zaman aslında o koç enerjisiyle hareket etmez. Daha emin adımlarla hareket eder ve burada çok daha sağlam bir duruşu vardır. Yine fikirlerinizi, projelerinizi savunabileceğiniz, güçlü bir duruş sergileyebileceğiniz ve kabul görebileceğiniz, ikna edici olabileceğiniz bir süreçte deneyimleyeceksiniz. Yine bu evlilik, ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konular, yasal konularla ilgili olacak. Tüm bu konularda dediğim gibi çok doğru zamanda ani girişimler de yapmanız hayatınıza pozitif etkiler getirebilecek diyebilirim sevgili yükselen boğa burçları. 7 Ekim'e baktığımız zaman Koç burcunda bir dolunay deneyimliyoruz. Koç burcundaki dolunay aslında sizin 12. evinize işaret ediyor. Belki görmekten kaçındığınız yanlarınızla yüzleşmenin ve bunu tamamlamanın zamanı geldiğini size çok daha net hissettirecek gökyüzü. Bir diğer taraftan da kontrolünüz dışında gelişen bazı olay ve gelişmelerinde bir noktaya vardığını gözlemleyebilirsiniz veya bu dolunay enerjisiyle birlikte bu konuların gün yüzüne çıktığını da gözlemleyebilirsiniz. 6-12 ev aksında bir etkileşim olacağından dolayı da sağlığımızla ilgili konulara da biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Bazı dengesizlikler, adaletsizlikler, haksızlıklar varsa çalışma hayatımızda da bu konuların biraz daha fazla ön plana gelebileceğini düşünebiliriz. Çünkü hem gökyüzünün etkileri hem de sabit yıldızlar, adaletsizlikler, eşitsizlikler, hak yenme gibi konulara biraz vurgu yapıyor. O yüzden sizler çalışma hayatınızda bu gibi etkilerle karşılaşıyorsanız gökyüzü bu konuları biraz gün yüzüne çıkarabilir gibi duruyor. Özellikle Koç burcundaki dolunay döneminde. Venüs'e baktığımız zaman Venüs sizin yönetici gezegeniniz olarak aslında Başak burcunda ilerliyor ayın ortalarında. Venüs'ün Başak Burcu'nda ilerlemesi ve yine 3. evdeki Jüpiter'le olumlu açılarda bulunması yaptığınız girişimlerde size avantaj getirecektir. Özellikle takıldığınız noktalar varsa, geleceğe yönelik hedef ve projelerinizin maddi boyutuyla ilgili sıkıntılar varsa bunları çözebileceğiniz, avantajlı bir durumda olabileceğiniz bir Ekim ayı deneyimleyebilirsiniz açıkçası. Diğer taraftansa Venüs Terazi Burcu'na geçtiğinde İşte az önce o bahsettiğim çalışma hayatınızla ilgili dengesizlikler, adaletsizlikler varsa bunları daha güçlü hissedebileceğimiz, belki de çözmek için yine çok daha politik bir tavırla bunların üzerine yürüyeceğimiz bir dönemden de geçebiliriz. Venüs'ün de yine oldukça olumlu açıları olacak. Belki de ilişkilerimizi, iş ilişkilerimizi, patronlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek için bunu değerlendirebiliriz. Baktığımız zaman Plüton çünkü sizin kariyer evinizin zirvesinde duruyor. O yüzden de kariyerle ilgili aslında çok daha köklü değişim ve dönüşüm enerjisini açığa çıkarabilirsiniz bu süreçte olumlu yönde. Dediğim gibi bir de yine politik olmanız gerekecektir. Bazı dengeleri iyi korumanız gerekecektir ve dönüşümü bu şekilde başlatmanız da gerekebilecektir diyebilirim. Venüs'ün de açıları oldukça olumlu. Yani çalışma hayatımızla, sağlığımızla ilgili aldığımız, verdiğimiz hizmetler ve gündelik sorumluluklarımızla ilgili de güzel pozitif etkiler alabileceğimizi
net olarak söyleyebilirim. Dediğim gibi zorlayıcı açıları önümüzdeki haftalık videolara bırakıyorum. Ekim ayında biraz kendimizi daha pozitif hissedelim. Hayatımızda olumlu gelişmelere açık olduğumuzu da daha net hissedebilirim diye bu şekilde bir video hazırladım sizler için. 21 Ekim'e baktığımız zaman Terazi burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Terazi burcundaki yeni ayda az önce bahsettiğim sağlığımız, çalışma hayatımız, aldığımız, verdiğimiz hizmetler, rutinimizle ilgili konularda yeni bir başlangıç yapma şansı verecektir bizlere. Burada da az önce bahsettiğim gibi o dengesizlikler, adaletsizlikler varsa çalışma hayatımızda bunlarla ilgili yeni adımlar atabiliriz bu problemleri çözebilmek adına. Güzel etkiler getireceğini söyleyebilirim. Ancak detaylar özellikle de biliyorsunuz yeni ay ve dolunay videolarında sizlerle birlikte olacak, tüm haritayı değerlendirmeye çalışacağım sizler için. 22 Ekim'de Neptün Balık burcuna geçiş yapıyor. Aslında Satürn'ün de yine 11. evinizde retro halinde olması, bu konularda ne kadar yapıcı olabildik, hedeflerimizle ilgili ne kadar önümüzü görebildik, ideallerimizi ne kadar gerçekleştirebildik, bunları bir iç değerlendirme yapma sürecinde olabiliriz. Kendimizle biraz yüzleşebiliriz, gerçeklerle biraz yüzleşebiliriz. Belki de aşırı hayalperest, aşırı idealist de bir yol izlemiş olabiliriz. Bunlarla yüzleşip altyapı eksikliklerimiz, belki de fikir eksikliklerimiz ya da gerçeklerle hayallerimizin çok da bağdaşmadığı noktadaki eksikliklerimizi görebileceğimiz ve bu yönde kendimize daha doğru, daha sağlam bir rota belirleyebileceğimiz bir süreçten de geçeceğiz. Ekim ayı içerisinde, Kasım ayında zaten Satürn düz harekete geçecek ve bizler yapılandırıcı adımları daha net atabileceğiz bu süreçte. Ayın sonuna geldiğimiz zamansa Merkür-Plüton üçgeni söz konusu olacak. Merkür-Plüton üçgen açısı kariyerinizle ilgili konularda, rekabetli olduğunuz konularda gerçekten de size net bir vizyon verecek. Çünkü perde arkasından nelerin olup olabileceğini çok daha net görebileceğiniz ve kendinizi buna göre programlayabileceğiniz bir süreç olacak. Merkür'ün yine aslında stresli açıları da var bu ay içerisinde. Plüton'un da stresli açıları var ve dediğim gibi de bunlar aslında gerçeklerle yüzleşmemizi, belki de hangi konularda hayatımızda üzerimizde biraz baskı hissedebildiğimizi de bizlere gözlemleme şansı verecek. Bununla birlikte belki de gücümüzü, kendi gücümüzü hangi alanlara yönlendirmemiz ve etrafımızda bizim de biraz baskı oluşturabileceğimizi daha net gösterecek etkiler de alabiliriz. Oldukça pozitif etkiler var ayın içerisinde, belirttiğim gibi tekrardan altını çizeyim. Negatif, zorlayıcı, stresli etkilerimiz de var ama bunlara odaklanmak yerine potansiyeli, özellikle Ekim ayı içerisinde bu kadar pozitif açı varken bu potansiyeli görmenizi daha net istedim ve bu açılara daha fazla zaman ayırmak istedim. Önümüzdeki dönemlerde zorlayıcı, stresli açılarla ilgili zaten detaylar aktaracağım. O yüzden de bizler özellikle sevgili yükselen boğalar, Ekim ayı içerisinde kariyerle ilgili konularda, çalışma hayatımızla ilgili konularda, evliliğimiz, ortaklı işlerimizle ilgili konularda çok güçlü ancak yapıcı etkiler hissedeceğiz. Bu noktalarda problemlerimiz varsa şu andan zaten bu bilince ulaşarak bu konularla ilgili dediğim gibi iyileştirici etkiler alacağımızı bilerek yolumuza devam edebiliriz, kendimize güvenebiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları, Ekim ayının pozitif açılarını sizler için de değerlendirelim. Giriş kısmını izlemeyenler özellikle önemli günleri ve detayları oradan öğrenebilirler. Her burç için o tarihleri tekrar etmek hem benim için zor olur hem de sizin için izlemesi, dinlemesi zor olur. O yüzden de genel olarak hangi alanlarda daha şanslı olabileceğimizi bu içerikte detaylandırmaya çalışacağım. Esas amacım aslında Ekim ayında zorlu açılar kadar kolay ve hayatımıza
olumlu yönde yön vermemizi sağlayacak açıların da olması, bunu vurgulamak istedim. Dünya ve Türkiye gündeminde zaten zorlayıcı gelişmeler devam edecek ama hayatımızda da güzel gelişmelere açık bir Ekim ayı olabilir. O yüzden de bunları daha fazla sizler için paylaşmak istedim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ufak tefek sorularınız varsa biliyorsunuz ki her zaman yanıtlamaya çalışıyorum haritalarınızın çok detayına girmeden. Diğer taraftan Hype seçeneğini kullanabiliyorsanız videoyu ön plana çıkarmak için mutlaka kullanabilirsiniz ve abone değilseniz kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Sürekli bildirim almak istemiyorsanız bildirimleri tabii ki kapatabilirsiniz. Bundan ben de çünkü açıkçası hoşlanmıyorum. İkizler Burcu'na geldiğimiz zaman yönetici gezegeniniz Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor sevgili yükselen ikizler burçları. Bu da özellikle gündelik sorumluluklarınız, çalışma hayatınız, sağlıkla ilgili konular, belki evcil hayvanlarınızla ilgili gündemleriniz varsa tüm bu konulara aldığınız verdiğiniz hizmetler, bürokratik işlemleriniz de yine gündemdeyse daha fazla odaklanabileceğiniz, konsantre olabileceğiniz, doğru yönlendirebileceğiniz, fikirlerinizi çok daha doğru bir şekilde savunabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Yine akrebin o hissiyatıyla, su burcunun o aslında hissiyat enerjisiyle mantığınızı harmanlayıp hayatınıza çok daha doğru yön verebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Kendinizle ilgili, kendi kişisel sorumluluklarınızla ilgili, özel hayatınızla ilgili çok doğru ve yerinde kararlar verme şansınız olacak da diyebiliriz. Aslında tüm burçların Akrep Burcu haneleri bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde yoğun bir vurgu kazanacak. Güneş burada, Mars burada, Merkür burada olacak. O yüzden de bu konulara çok fazla odaklanacağımız ama önümüzü görebilmek açısından da çok fazla da pozitif enerji alacağımız bir alan olacak. Çünkü Merkür'ün burada Jüpiter'le, Plüton'la üçgen açıları olacak. Neptün'le üçgen açısı olacak. Özellikle çalışma hayatımızda, kazançlarımızla ilgili olumlu etkiler alabileceğimizi gayet net söyleyebilirim. Belki yine çalışma hayatımızda, kariyerimizde, rakiplerimizle üstün olabileceğimiz günlerimiz olabilecek. Merkür'ün yine Neptün'le üçgen açısı geleceğe yönelik hedef ve hayallerimizi belirleme, programlama için bize güzel bir destek verebilir. Plüton'la gerçekleşecek açıları da aslında geniş bir vizyon sahibi olmamızı, hayata bakış açımızı, olaylara bakış açımızı değiştirmemiz, dönüştürmemiz açısından bizi olumlu etkileyecektir. Perde arkasından nelerle karşılaşabileceğimizi gözlemleme şansımız yine bizim için çok daha mümkün olabilecek diyebiliriz. Mars bu alanda yine güzel etkiler, Satürn'le olumlu açısı olacak, Jüpiter'le olumlu açıları olacak. Kazanç elde etmek için belki kazançlarımızla ilgili güzel destekleyici etkiler alabileceğimizi gayet net söyleyebilirim. Satürn'le yapacağı üçgen açıda aslında yapılandırma çalışmalarımız için, kariyerimizde eksiklerimizi tamamlayabilmemiz için bizi doğru zamanda harekete geçirecek diyebiliriz. Mars'ın Merkür'le de bir kavuşum açısı olacak ve bu da belki biraz hızlı karar verme ihtimalimize de işaret edebilecek ama Mars Akrep Burcu'nda daha programlı, daha sabit bir enerjiyle ve programlı, planlı hareket ettiğinden dolayı aslında planladıklarımızı, programladıklarımızı harekete geçirmek için, hayata geçirmek için de güzel bir pozitif etki de yaratabilecek. Sadece özellikle çalışma hayatımızdaki, gündelik hayatımızdaki kişilere tavrımızın çok iğneleyici, çok sarkastik ve alaycı olmamasına dikkat etmemiz bizim için fayda getirecek diyebilirim. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz sevgili yükselen ikizler burçları. Bu dolunay özellikle geleceğe yönelik hedefleriniz, sosyal çevre ilişkileriniz, toplum önünde, göz önünde olmakla ilgili konular, kariyer kazançlarınız, hedef ve hayallerinizle ilgili bazı şeylerin tamamlanacağı bir dönem olabileceğine işaret edebilir. Belki de kendinize bazı kısa süreli hedefler veya tamamlamak üzere hedefler belirlemiş olabilirsiniz. Bunlara ulaşabileceğinizi gözlemleyebilirsiniz. Bir diğer taraftan da belki dolunayla birlikte sosyal çevre ilişkileri, yakın arkadaş ilişkileri, gelecek hedef hayalleriniz,
kariyer kazançlarıyla ilgili konularda yeni gündemlerin açığa çıktığını da gözlemleyebilirsiniz. Kaldı ki 21 Ekim'de de Terazi burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Aslında bu da 5-11 ev aksımızın da bu ay içerisinde önemli ve aktif olacağını düşünüyoruz. Bazı dengeleri kurmak için bazı konularda hak, hukuk, adalet ve hakkımızın yenilmişliğini gündeme getirecek bir dolunay ve yeni ay enerjisi burada daha fazla açığa çıkacak gibi duruyor. Sabit yıldızlar enerjisi de buna daha fazla dikkat çekiyor. O yüzden de yeni ayla birlikte Terazi burcundaki yeni ayla birlikte belki de yeteneklerimizi ortaya koyabilmek için çok daha pozitif bir enerjiyle yola çıkma ihtiyacımız, ihtimalimiz söz konusu olabilir. Koç burcundaki dolunayla birlikte özellikle geleceğe yönelik hedeflerimiz, hayallerimiz, sosyal ilişkilerimizdeki dengesizlikleri düzenleyerek yeni bir süreç başlatabiliriz ve buradan da yola çıkarak aslında 5. evimizde gerçekleşecek yeni ayla birlikte hayatımızda yeni adımlar atmaya yönelebiliriz. Bu yeni bir aşk olabilir, çocuklarla ilgili konularda olabilir, hayatınızda önünüzü çok net göremeyeceğiniz yeni girişimlerle de bağlantılı olabilir ama temelde geleceğe yönelik hedefleriniz belki maddi konularda kendinizi daha garantiye almaya yönelik girişimler de olabilir. Çok daha dengeli, belki de ayaklarımızı, iki ayağımızı da dengeli yere basarak ilerleyebileceğimiz bir süreçte olabilir. İlişkilerimizde de biraz daha politik olmanın önemini gözlemleyebileceğimiz bir yeni ay süreci de deneyimleyebiliriz. Bu yönde fayda sağlayacağını bilmek önemli açıkçası. İlerlediğimiz zaman Ekim ayında Güneş Akrep Burcu'na geçecek dedik ve Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesi çalışma hayatımıza vurgu yapacak. Diğer taraftansa Neptün Balık burcuna gerileyecek. Satürn zaten buraya gerilemiş durumda. Mesleğinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili konularda hedeflerinize şu ana kadar ne kadar ulaşabildiniz, önünüzü ne kadar net görebildiniz, bunları size bir sorgulatacak. Yapılanma eksikliklerimiz varsa zaten bu konularda da Satürn devreye girecek. Mars'ın etkisiyle birlikte ay içerisinde de dediğim gibi bu konularda çok daha girişimci olacaksınız. Neyi, nerede, nasıl yapmanız gerekliliğini çok doğru tespit edebilerek harekette bulunabileceksiniz ve zaten sonrasında Satürn ve Neptün Koç burcuna geçtiğinde de artık kariyerinizle ilgili hedef ve hayallerinizi tamamlamış olarak belki de sonrasında hedeflerinize ulaşma noktasında da Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki transiti sırasında da önünüze gelecek gelişmelere çok daha açık olabileceksiniz. Bunları karşılamaya hazırlıklı olabileceksiniz de diyebilirim. Ay sonuna doğru Merkür ve Mars'ın, Venüs'ün pozitif açıları biraz daha yoğunlukta olabilir. Yani ay sonuna doğru biraz çalışma hayatımız yoğunlaşabilir, olumlu yönde yoğunlaşabilir. Güzel pozitif gelişmeler bu dönemde daha fazla açığa çıkabilir. Buna karşı hazırlıklı olmamızda da fayda var. Tarihleri yine giriş kısmından da teyit edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zorlayıcı açıları hiç dikkate almadım. Sadece olumlu açılara yer vermek istedim bu videoda. Çünkü Ekim ayının güzel potansiyelleri de var. Bunu da biraz açığa çıkarmak istedim. Zorlayıcı açıları zaten haftalık yorumlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Pozitif potansiyellerin bilincinde olmanızı dileyerek aslında böyle bir video oluşturmak istedim. Çünkü dünyaya baktığımızda, etrafımıza, ülkemize baktığımızda çok pozitif gelişmelerle karşılaşmıyoruz ama kişisel hayatlarımızda olumlu gelişmeler de hayatımıza yansıyabilir. Her şey dengeler üzerine. Zaten bu ayki gökyüzü etkileri yeni ay ve dolunaylarda bu dengelere vurgu yapacak. O yüzden de güzel, olumlu, pozitif gelişmelere açık bir Ekim ayı geçirme ihtimalimiz olduğunu da bilerek yolumuza devam edebiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, Ekim ayını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Ekim ayının olumlu açılarına odaklanacağımız özel bir video olacak. Çünkü Ekim ayında dünyada, ülkemizde stresler devam edecek. Kişisel hayatlarımızda hangi alanlarda avantajlı olabileceğimizi bilmek
hayatımızı daha olumlu yönlendirme şansını bize verecektir. O yüzden de sadece olumlu açılara odaklanalım. Hangi yaşam alanlarımızda dediğim gibi avantajlar bizi bekliyor olabilir. Bunların birincinde olarak ayı yönlendirme şansımız olsun. Bu şekilde videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Kanala abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bildirimleri açık tutmak zorunda değilsiniz. Ben de rahatsız oluyorum açıkçası bildirimlerden. O yüzden kapatabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak yine videonun ön plana çıkmasına destek olabilirsiniz. Gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Ufak tefek sorularınızı da haritanızın çok detaylarına girmeden, bakın girmeden diyorum çünkü bunu söylememe rağmen bazı takipçilerim bütün harita detaylarını yazarak benden yorum bekliyorlar. Bizim işimiz bu, tahmin edersiniz. O yüzden de bu kadar detaylı açıklamalar ve yorumlarda bulunamam açıkçası sorduğunuz sorulara. O yüzden beni mutlaka anlayışla karşılayabileceğinizi de düşünüyorum. Gelelim Ekim ayına. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte sevgili yükselen yengeç burçları, sizler özellikle aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konularda, yeni girişimlerinizle ilgili konularda, yaşamsal konforunuz, kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız konularla birlikte bu kariyerinizle bağlantılı olabilir. Tüm bunlar etrafında güzel bir enerji hissetmeye başlayacaksınız. Zaten ay içerisinde burada bir gezegen toplaşması da söz konusu olacak. Yani Güneş burada olacak, Merkür burada olacak, Mars zaten burada ilerlemeye devam ediyor. Demek ki bizim odak noktamız açıkçası bu konular olacak. Yani Güneş de buradayken, Mars da buradayken, Merkür de buradayken bizler Ekim ayı içerisinde tamamen bu konulara odaklanacağız diyor bize gökyüzü. Ama en güzel tarafı da özellikle Merkür'ün ve Mars'ın bu süreçte güzel, pozitif, destekleyici açılar alacak olması. Şimdi Merkür'e baktığımız zaman Jüpiter'le, sizin burcunuzda bulunan Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirmesi özellikle bu konularda size avantaj getirecektir, şans getirecektir, fırsatlar önünüze gelebilir, meslekte yükselme şansı, yine gündelik sorumluluklarınız ve çalışma hayatınızla ilgili güzel fırsatlar getirebilir. Tabii ki Merkür burada hızlı karar verme mekanizmalarını da devreye sokabilir ama işte o akrep enerjisi biraz frenleyicidir. Yani Merkür bulunduğu burç ve gezegenlerle daha uyumlu çalışır. Mars da zaten yine akrep burcunda ilerlerken o koç enerjisiyle çalışmadığından dolayı daha sakin, daha emin ve güçlü adımlarla yoluna devam ettiğinden dolayı Mars'ın, Merkür'ün ve Güneş'in bu alandan geçişi bize güç de verecek. Yani hem kendimizi çok doğru bir şekilde savunabileceğiz, güçlü şekilde savunabileceğiz. Belki bazı konularda bize biraz da inatçılık da verebilir ama fikirlerimizin ardında sağlam bir şekilde durup kendimizi savunma ihtimalimiz de olacak ve bu aslında bize güzel avantajlar da getirecek diyebilirim. Merkür bir diğer taraftan Neptün'le de bir üçgen açı gerçekleştirecek. Hedeflerimiz, hayallerimiz, bunların gerçekliğe ne kadar uyarlanabileceğiyle ilgili pozitif destekler verecektir bize. Çünkü bir hedefimiz olabilir, bir hayalimiz olabilir ama belki de bunu uygulamada sorunlar yaşayabiliriz. Merkür ve Neptün üçgen açısı bu farkındalığı yaşamamızı sağlayacak ay içerisinde. Merkür'ün yine diğer taraftan Plüton'la olumlu açıları da perde arkasından nelerin olduğunu görebileceğimiz bir sürece işaret edecek. Özellikle de az önce bahsettiğim o konularda, yani aşk hayatınız, flört hayatınız, çocuklarınız, kendinizi ortaya koyabilme, yeni girişimleriniz, belki yaşamsal konforunuzla ilgili konularda krizler, problemler söz konusuysa ya da bu konuların maddi boyutu dıştan gelen maddi kaynaklara bağlıysa ve bu alanlarda da problemler söz konusuysa hayatınızda perde arkasında nelerin olabildiğini çok daha net görebilecek, kestirebileceksiniz ve doğru şekilde harekete geçip çözüm de üretebileceksiniz. Sevgili yükselen yengeç burçları, güzel etkiler alıyor gezegenler. Mars'a geldiğimiz zaman Mars yine Jüpiter'le güzel bir üçgen açı gerçekleştirecek ay içerisinde ve bu da yeni girişimler, şanslı girişimler yapma noktasında sizi destekleyecek. Bu meslekte yükselmeyle, çalışma hayatınızla belki
Hatta sağlığınızla ilgili güzel başlangıçlar yapma şansını size verecektir. Belki spora başlama ihtiyacı doğacaktır ve güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili de yine kendinizi ortaya koyabilmek, yeteneklerinizi, gücünüzü gösterebilmek için de size olumlu etkiler yaratabilir, fırsatlar yaratabilir diyebiliriz. Mars'ın yine Satürn'le yapacağı üçgen açıda meslekte yükselme, uzmanlaşma, yeteneklerinizi geliştirme noktasında yapıcı ve olumlu kararlar almanızı sağlayacaktır. Olumlu girişimlerde, pozitif girişimlerde bulunmanızı sağlayacaktır. Bu yurt dışıyla bağlantılı olabilir, yeteneklerinizi geliştirmekle ilgili olabilir, sosyal medyada daha görünür olma ve belki de daha etkili olabilmekle ilgili de olabilir. Güzel etkiler alacağınızı gayet net söyleyebiliriz. Mars, Merkür ve Güneş'in Akrep Burcu'nda olması 5. ev konularımızda hayatımızda güzel bir dönem geçirebileceğimize işaret ediyor. 7 Ekim'e geldiğimiz zamansa Koç burcunda bir dolunay deneyimliyoruz sevgili yükselen yengeç burçları. Toplumsal statümüzle, kariyerimizle ilgili konularda sürüncemede olan bazı mevzular varsa belki bunların tamamlandığını ya da daha öncesinde başlattığımız bazı süreçler varsa bunların tamamlandığını gözlemleyebiliriz ya da dolunayla birlikte bu alanda yeni gündemler de söz konusu olabilir. Aslında bu ayki yeni ay ve dolunaylara baktığımızda hakkımızın yenmesi, hak, hukuk, adalet, eşitlik bu gibi konuların daha fazla ön planda olacağını gözlemliyoruz. O yüzden de kariyerle ilgili konularda bir haksızlığa uğramışsanız, belki bu alanda bir dengesizlik, bir eşitsizlik söz konusuysa bunlarla ilgili sonlanacak süreçler gündeme gelebilir ve hatta yeni başlangıçlarda yapabiliriz gibi duruyor. Çünkü terazi ve sizin 4. evinizi yönetiyor. Yani 4 ve 10 ev aksında yeni ay dolunay enerjisini hissedeceksiniz. Belki de özel hayatınızla ilgili de bir başlangıç söz konusu olabilir. Aslında 10. evimiz toplumsal statümüzle de bağlantılıdır. O yüzden de özel hayatımızla ilgili konularda da bir sonlanma ya da bazı şeyleri sonlandırma ihtiyacı duyabiliriz dolunayda ve sonrasında da 21 Ekim'deki yeni ayla birlikte özel hayatımız temelinde belki bu bir ev, bir emlak taşınmayla bağlantılı da olabilir. Yeni bir başlangıç yapmaya da yönelebiliriz. Şimdi 4. ev konularından bahsetmişken Venüs'ün de Başak Burcu'ndan 4. eve geçecek olması aslında bu konularda da vurgunun olacağına işaret ediyor önümüzdeki süreçte. Venüs'ün de burada yine önemli destekleyici açıları söz konusu olacak. Aslında Venüs'ün burada bulunması ailevi ilişkilerde denge sağlama, dengesizlikleri toparlama açısından bize bir uyarı niteliği olabilir. Yine belki bu ilişkilerimizde biraz daha politik davranmamızın bu süreçte bazı dengeleri koruma açısından olumlu etki yaratabileceğini de düşündürebilir. 21 Ekim'de az önce belirttiğim gibi bu alanda 4. evde bir yeni ay deneyimleyeceğiz. 15-27'de Terazi Burcu'nun 28. derecesinde İzar sabit yıldızıyla kavuşumda gerçekleşecek ve İzar sabit yıldızı da aslında uzun vadeli planlamalarla ilişkili, yönetmekle, düzenlemekle ilişkili bir yıldız. Belki ailevi konularda, özel hayatımızla ilgili konularda da biraz daha muhafazakar hissedebileceğimiz, bu yönde hareket edebileceğimiz bir döneme işaret ediyor olabilir. İlerlediğimiz zaman ayın sonunda Merkür'ün etkilerinin aktif olduğunu gözlemliyoruz. Mars'ın açılarının, olumlu açılarının aktif olduğunu gözlemliyoruz. Mars ve Satürn'ün dediğim gibi 5 ve 9. ev aksında olumlu açılarda bulunması kariyer hayatımızla ilgili yapılandırıcı güzel adımlar atacağımıza işaret ediyor. Neptün de Balık burcuna gerileyecek aslında bu ay içerisinde. Neptün'ün de Balık burcuna gerilemesiyle birlikte meslekte yükselme, belki yurt dışı bağlantılı konular, yurt dışı ticaret, iletişim, yabancılarla iletişim, ticari bağlantılar kurma, yurt dışına belki yerleşme gibi konularda da daha yapıcı olabileceğimiz, eksiklerimizi görme şansınız olabilecek bir ayda deneyimleyebiliriz. Neptün de Balık burcuna gerileyecek bu ay içerisinde. Neptün'ün Balık burcuna gerilemesi de şu ana kadar hedeflerimiz, hayallerimizle ilgili
ne gibi gelişmeler oldu hayatımızda, buna bir dönüp bakma şansımız olacaktır. Gerçekleştirme şansımız ne kadar olası, bunu belki de biraz gözlemleme şansımız olacak. Merkür ve Neptün'ün zaten üçgen açısı ay içerisinde, bu konuda hedef ve hayallerimizin gerçek hayata ne kadar uyarlanabilir olduğu noktasında da bize güzel bir etki getirecek. Satürn ile Neptün'ün 9. evinizde gerilediği süreçte bu ay içerisinde sizler 9. ev konuları temelinde işte yurt dışında yaşama, yabancılarla ticari girişimler, meslekte yükselme, yüksek eğitim, sosyal medya üzerinde görünür olmakla ilgili konularda temelde ya da inançlarınız, hayata bakış açınızla ilgili hedefleriniz temelinde eksiklerinizi tamamlama şansına sahip olacaksınız. Sonrasında zaten Satürn ve Neptün Kasım ayında da düz harekete geçtiklerinde önümüzde daha hızlı bir süreç gözlemleyebileceğiz. Gökyüzünün etkileri bu şekilde olacak. Ekim ayı içerisinde pozitif etkileri sadece sizlerle paylaştım. Negatif, zorlayıcı, stresli açıları, aslında bunlar sizi harekete geçirecek enerjiler ve etkiler ama biraz daha pozitif bir ay imajı çizmek istedim sizler için. Potansiyelleri görün. Zorlayıcı açılar her zaman karşımıza gelebilir. Ancak ne kadar potansiyel açılar, ne kadar olumlu açılar olduğunun da biraz bilincinde ve farkında olmamız adına böyle bir video hazırlamak istedim sizler için. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ekim ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, Ekim ayı yorumumla karşınızdayım. Ekim ayının olumlu açılarını değerlendireceğim sizler için. Çünkü hem dünyaya baktığımızda hem ülkemize baktığımızda stresli bir dönemin devam edeceğini gözlemliyoruz. Tabii ki kişisel hayatlarımızda da gezegenlerin stresli açılarını yine hissetmeye açık olacağız ama bu videoda benim özellikle yapmak istediğim şu: Ekim ayının güzel potansiyelleri de mevcut. Bunları ön plana çıkarmak istedim. Ekim ayında hangi alanlarda hayatımızda olumlu gelişmeler olma ihtimali var? Bunları bilerek aya hazır olmanızı istedim ve hayatınızı pozitif yönde belki de biraz şekillendirmenize, hayatınıza pozitif olarak yön vermenize de biraz katkı yapmak istedim. Gelin bakalım şimdi Ekim ayı bizim için olumlu yönde neler ifade edecek? Öncelikle 6 Ekim'de Merkür'ün baktığımız zaman 4. evinize, yani Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte Mars'ın burada zaten transitte olmasıyla birlikte de bir yoğunluk hissedeceğiz. Yani odak noktamız, fikrimiz, aklımız daha fazla aile hayatımızda olacak, özel hayatımızda olacak. Belki evlenme, yuva kurma, taşınma, bir ev satın alma, kiralama, bu gibi gündemler bizim için daha yoğun olacak gündemimizde. Güneş de yine bu ay içerisinde zaten yine Akrep Burcu'na geçiş yapacağından dolayı bu alanda güçlü bir enerji hissedeceğimizi söyleyebilirim. Şimdi Merkür aslında Akrep Burcu'nda güzel bir enerji ortaya çıkaracak. Çünkü aslında çok daha hislerimizle mantığımızı harmanlayıp yolumuza devam etme, planlar, projeler geliştirmemizi sağlayacak bir enerjiden bahsediyoruz. Mars da Akrep Burcu'nda güçlü bir pozisyonda ve burada Koç burcundaki enerjisinden sıyrılarak yoluna devam ediyor. Yani o aceleci, o başına buyruk düşünmeden hareket eden enerji burada tam tersine planlı, programlı, ne yaptığını bilen bir enerjiye dönüşüyor ve bize güç veriyor. Merkür ve Mars'ın bu enerjisi fikir ve projelerimizi hayata geçirme noktasında bizi tetikleyici olacaktır. Konuları çok daha derinlemesine ele almamız avantajımıza olacaktır. Konsantre olacağız, detayları gözden kaçırmayacağız, derinlemesine bilgi sahibi olacağız ve bu sayede de dediğim gibi özellikle 4. ev konularında güzel pozitif gelişmelere açık olacağımız bir Ekim ayı deneyimleyeceğiz sevgili yükselen aslan burçları. Merkür baktığımızda geleceğe yönelik hedef ve hayallerimize işaret ediyor. Mars zaten 4. evinizi temsil ediyor ama belki kariyerinizde yükselme ya da yurt dışıyla bağlantılı gündemleriniz varsa yine taşınma konusuyla bunu bağdaştırabiliriz örneğin.
Bu konularda da güzel, olumlu, pozitif etkiler alacağımız, belki de geleceğe yönelik hedef ve hayallerimizi şekillendirmek adına önemli adımlar atacağımız bir Ekim ayı da söz konusu olabilir. Çünkü Merkür ve Mars oldukça güzel, pozitif, destekleyici açılarla Ekim ayını geçirecekler bu alanda. Baktığımızda Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek Merkür. Bu da aslında kontrol dışı gelişmeler, olaylarla ilgili size fırsatlar verecek. Sizi aslında kontrol edemediğiniz olaylarda şanslı kılacak. Bunu sizin için şansa çevirebilecek diyebiliriz. Özellikle tabii ki bu yeni girişim yaptığınız konular ya da kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız konular ya da sizin için kriz, problem teşkil eden konularla bağlantılıysa o olumsuzluklar, o şanssızlıklar sizin için bir şans olabilecek. Sizi gerçekten de burada Jüpiter koruyacak diyebiliriz. Belki de aslında kontrolünüz dışında gelişebilecek olayları önceden de tahmin edebileceksiniz ve bunu avantaja da çevirebileceksiniz gibi düşünebiliriz. Ya da ev, yuva, aile, taşınma, işte o bahsettiğim 4. ev konularında belki de kendimizle yüzleşmemiz, gölge yanlarımızla yüzleşmemizin de bu ilişkilerimize olumlu yansıyacağı bir dönemden de geçiyor olabiliriz. Belki konuları çok daha doğru yargılama, değerlendirme döneminden de geçiyor olabiliriz ve bu da bu konulara olumlu etkiler getirebilir. Diğer taraftan baktığımızda Neptün'le bir üçgen açısı olacak. Hedef ve hayallerimizin gerçeklerle ne kadar bağdaşabileceğini, hayatımıza ne kadar uyarlayabileceğimizi daha net görebileceğimiz bir süreç söz konusu olabilir Ekim ayı bu bağlamda. Ve Plüton'la da yine güzel etkileri olacağını bilmek oldukça önemli. Çünkü rekabetli olduğunuz konularda, evliliğinizle ilgili konulardaki bu 4-7 ev aksını birbirine bağladığından dolayı uzun süreli birliktelikleriniz, evliliğinizle ilgili konularda gerçekleri çok daha net görebileceğiniz bir süreç deneyimleme ihtimaliniz olabilir. Bu alanda değişim, dönüşüm enerjisini pozitif yönde tetikleyecek de diyebiliriz. Belki de görünenin arkasında nelerin görünmediğini, nelerin saklandığını görmeniz, özel hayatınız, evliliğiniz, ilişkinizle ilgili konularda size olumlu yönde bir yön çizmenize destek verebilir sevgili yükselen aslan burçları. Tabii ki burada aldatılmadan bahsetmiyoruz ama belki de arkada gizli kalan bazı mevzular vardır, durumlar vardır. Bunları görebilmeniz ilişkiniz için olumlu etkiler yaratabilir. Yani belki biraz ilişkimize daha derinlemesine bakmamız, görünmeyenleri görmeye çalışmamız bizim için daha olumlu sonuçlar doğurabilir ilişkimizde ve evliliğimizde olumlu gelişmeler yaşayabilmek adına. Tabii ki rekabetli olduğunuz konularda biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Burada belki yasal süreçler de varsa hayatınızda, işte evle ilgili, miraslarla ilgili örneğin, bu alanlarda da perde arkasında nelerin döndüğünü görme şansı tanıyacaktır sizlere. Mars yine baktığımız zaman Satürn'le destekleyici bir açı içerisinde olacak ay içerisinde ve ev, aile, yuva, bu alandaki krizlerle ilgili size olumlu etkiler getirecektir. Olumlu yapıcı adımlar atmanız, belki kendinizi değiştirmeniz, dönüştürmeniz konusunda size güzel bir destek sağlayacaktır. Yine alacak, verecek, nafaka, kredi gibi konularda da çok daha yapıcı, çok daha sağlam adımlar atmanız için size destek verecek diyebiliriz sevgili yükselen aslan burçları. Venüs'e baktığımız zaman Başak Burcu'nda ilerlerken Jüpiter'de bir üçgen açı gerçekleştirecek. Bu da kazançlarınızla ilgili size güzel fırsatlar getirebilir beklemediğiniz anda ve Terazi Burcu'na geçiş yaptığında ise burada belki iletişim, ticaret, eğitim, ulaşım alanlarında çalışıyorsanız, bilgi paylaşıyorsanız mesela örneğin bu konularda güzel, olumlu bir dönemden geçeceğinizi bizlere düşündürebilir. Belki daha diplomatik ilişkiler kurabileceğimiz, kullandığımız dil daha dengeli olacak diyebiliriz bu süreçte ve bazı dengeleri kurmaya çalışacağımızı söyleyebilirim. Bu yakın akraba ilişkileri nezdinde olabilir, kardeşlerimiz, kuzenlerimizle ilişkilerimiz etrafında olabilir. Yine birlikte yaşadığımız, etrafımızda bizimle olan yakın çevre ilişkilerimizde de düşünülebilir.
Venüs'ün açıları da yine bu ay içerisinde önemli olacak ve dediğim gibi ilişkilerde, çevremizle ilişkilerimizde yine yeteneklerimizle kendimizi, sanatsal becerilerimizi belki sergilememiz noktasında bize fayda getirecek diyebiliriz. Baktığımız zaman 9 ve 3 ev aksında dolunay ve yeni ayları deneyimleyeceğiz sevgili yükselen aslan burçları. Ekim ayı içerisinde yurt dışında yaşama, yurt dışıyla bağlantılı konular, sosyal medya girişimleri, meslekte kendinizi geliştirme, uzmanlaşma temaları etrafında aslında bir dolunay deneyimleyeceksiniz. Bu alanda belki dolunayla birlikte yeni gündemler de ortaya çıkabilir. Özellikle bu dolunay ve yeni ayların teması hak, hukuk, adalet olacak. Gökyüzüne baktığımız zaman 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay deneyimliyoruz ve hak, hukuk, adalet teması, dengesizlikleri dengeleme teması, hakkınızın yenmesi gibi temalar daha fazla ön planda olacak gibi duruyor. Dolunayla birlikte belki bu konuların aydınlandığını ya da bu konuların sonlandığını gözlemleyebilirsiniz. Diğer tarafa geçtiğimizde Terazi burcundaki yeni ayla birlikte de belki de bu konularla birlikte yeni bir başlangıç da yapabilirsiniz. Yani 3. evde eğitimlerle bağlantılıdır aslında. Bazı şeyleri netleştirdikten sonra kafanızda uzun süreli işte meslekte yükselme, gelişme bu konularla bağlantılı hem mesleki bağlarınızı genişletmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz ya da buradan aldığınız derste aslında yeni bir başlangıç yaptığınızda bu süreçte çok daha politik ve dengeleri iyi koruyarak, hakkınızı çok daha iyi savunarak yolunuza yeni bir başlangıçla devam edebileceğinizi de düşünebiliriz. Güzel etkiler getirecektir diye ümit ediyorum bu dolunay ve yeni ay hayatınıza. Çünkü hem bir sonlanma hem de yeni bir başlangıç şansını veriyor. Bunları detaylıca dolunay ve yeni ay videolarında sizler için değerlendireceğim tabii ki. Her zamanki gibi. Neptün ay içerisinde Balık burcuna gerileyecek. Plüton da düz hareketine başlayacak. Plüton'un düz harekete başlaması aile, ilişkiler, evlilik gibi konularda bazı değişim ve dönüşüm süreçlerinin hızlanmasını getirecektir. İlişkilerde o değişim temasını daha güçlü hissedebileceksiniz. Diğer taraftansa rekabetli olduğunuz konularda da bazı değişim ve dönüşümlere ihtiyacımız varsa bu süreçlerle de ilgili daha hızlı bir enerjinin etrafta aktığını hissedebiliriz. Neptün'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte Satürn'le aslında tekrardan Balık burcunda bir araya geleceğine işaret edecek. Bu da krizler, kişisel gelişim, dönüşüm, alacak verecek nafaka, miraslarla ilgili konularda önümüze çizdiğimiz rotadan ne kadar eminiz, ne kadar yapıcı girişimlerde bulunduk bunu bize sorgulatacak. Neptün'ün buraya gerilemesi şu ana kadar hayallerimizin ne kadarını gerçekleştirebildik, ne kadarını yapılandırabildik, ne kadar gerçekten hayatımıza uygulanabilir bunun Merkür açısında daha net göreceğiz ama bunları bize sorgulatacak. Belki de eksiklerimizi tamamlamak için bize güzel de bir fırsat verecek diyebiliriz. Olumlu bakalım bu retro harekete de çünkü sonrasında Satürn Kasım ayında düz harekete geçtiğinde ve Şubat ayında da Koç burcunda artık gayet net ilerlemeye başladıklarında bu süreçlerde bizim için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabileceğiz diyebilirim sevgili yükselen aslan burçları. 29 Ekim'de Mars'ın Satürn'le üçgen açısının olacak olması dediğim gibi özellikle ailevi konularda ev, yuva, barınma ve bunların maddi boyutuyla ilgili konularda bazı krizlerimiz varsa bunları çözebilmek için, yapılandırabilmek için güzel bir enerji açığa çıkacak. Ay sonunda Merkür ve Plüton'un da o üçgen açısı yine az önce aktardığım gibi ilişkiler, evlilik, özel hayat, rekabetli olduğumuz konular, yasal mevzularla ilgili perde arkasında nelerin döndüğünü görme şansını bize verecek ve aslında bir uyanışla birlikte yolumuza nasıl devam etmemiz gerekliliğini bu konularda bize netleştirecek de diyebiliriz. Konuları çünkü çok daha derinlemesine planlama şansına da sahip olacağız diyebiliriz. Gökyüzünün etkileri Ekim ayında bu şekilde olacak sevgili yükselen aslan burçları. Pozitif etkileri sizlere aktardım. Umarım sizler için
yol gösterici olabilir. Ekim ayı içerisindeki olumlu enerjileri kafanızda netleştirmeniz için size destek olabilmişimdir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ekim ayı geçirmeniz ümidiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, Ekim ayını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Ekim ayının pozitif açılarına biraz vurgu yapacağız bu videoda. Tabii ki stresli açılarımız da var ama aslında benim yapmak istediğim Ekim ayındaki potansiyelimizi fark etmemiz. Hangi alanlarda, hangi yaşam alanlarımızda olumlu etkiler hissedebiliriz? Belki de bu yönde harekete geçmemiz gerekiyor. Bunun bilinciyle yola çıkmamız bizim için daha yararlı olacak Ekim ayı içerisinde. Dünyaya baktığımızda, ülkemize baktığımızda o streslerin devam edeceğini gözlemliyoruz. O yüzden de kişisel hayatlarımızda hangi noktalarda şanslıyız bunu bilerek yolumuza devam etmemiz bizim için daha yararlı olacak. Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videoyu ön plana çıkarabilirsiniz. Yine çok detaylı sorularınız yoksa haritanızın detaylarıyla ilgili sorularınıza da yanıt veriyorum. Bildiğiniz üzere her zamanki gibi. Gelelim ayın etkilerine. Sevgili yükselen Başak Burçları, yönetici gezegeniniz Akrep Burcu'na geçiş yapıyor ayın ilk günlerinde. Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte aslında ve sonrasında Güneş'in de bu alana geçecek olmasıyla birlikte 3. ev konularınızda yoğun bir enerji hissedeceksiniz. Yani kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinizde bir yoğunluk hissedebilirsiniz. İletişim, ulaşım, eğitim, ticaretle ilgili konularda çalışıyorsanız, bu yönde belki gündemleriniz varsa bu alanlara çok daha fazla odaklanacağınız bir süreçten geçeceğinizi de söylemek mümkün olacak ama ay içerisinde hem Merkür'ün hem Mars'ın olumlu açılarla bizi destekleyecek olması bu konularla ilgili şanslı gelişmelerinde gündeme gelme ihtimaline işaret ediyor. Baktığımızda Merkür Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştiriyor. O yüzden de bu belirttiğim konu başlıklarında geleceğe yönelik girişimlerimiz varsa güzel etkiler alabiliriz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek adına yine sosyal çevre ilişkilerimizden güzel destekler alabileceğimize işaret ediyor. Arkadaşlarımızdan, yakın çevremizden destekleyici etkiler görebiliriz. Bunlar yine hem geleceğe yönelik hayallerimiz, hedeflerimizle bağlantılı olabilir, hem kariyer kazançlarımızla ilgili olabilir, hem de az önce bahsettiğim 3. ev konularıyla ilişkili olabilir. Güzel etkiler alacağız. Merkür ay içerisinde Neptün'le bir üçgen açı gerçekleştirecek. Neptün'le gerçekleştirdiği üçgen açı bize hayallerimizi, hedeflerimizi ne kadar gerçek hayata uygulayabiliriz noktasında yol gösterici olacak diyebilirim. Çünkü bir hayalimiz olabilir ama onu ne kadar gerçekte gerçekleştirebiliriz? Bununla ilgili daha net bir görüşe sahip olmamızı sağlayacak güzel bir etkiden bahsediyoruz. Merkür'ün yine ay sonunda Plüton'la bir üçgen açıyla bağlanacak olması çalışma hayatınızda belki de arkanızda dönen gelişmeleri daha net görmenizi sağlayacaktır. Çalışma hayatınızın gerçeklerine daha net odaklanmanızı, daha fazla konsantre olmanızı, öngöremediklerinizi belki görebilmenizi sağlayacak güzel bir etki de yaratacaktır. Yine bu alanda değişim ve dönüşümün hangi yönde olması gerekliliğini de daha net görebileceğiniz bir Ekim ayı deneyimleyebilirsiniz. Çünkü Plüton da düz harekete başlayacak Ekim ayı içerisinde ve o değişim dönüşüm enerjisini, bu belki sağlığınızla ilgili olabilir, çalışma hayatınızla, aldığınız verdiğiniz hizmetler, gündelik sorumluluklarınızla bağlantılı olabilir. Burada o değişim enerjisini Plüton'un düz harekete geçmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde daha güçlü hissedebileceğiz sevgili yükselen Başak Burçları. Mars'a geldiğimiz zamansa Mars aslında baktığımızda sizin 8. evinizi ve 3. evinizi aynı anda temsil ediyor ama burada 3. evimize odaklanmak daha doğru olacaktır. Mars burada bize aslında güç de veriyor. Merkürle o enerjisini de harmanladığımız zaman fikirlerimizi, projelerimizi çok güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğimiz, bu yönde sağlam adımlarla harekete geçebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Yine az önce belirttiğim gibi iletişim alanında belki el becerileri, zanaatlarla ilgili konularda girişimlerimiz söz konusuysa, ulaşım, eğitim, ticaret, bu konularda girişim yapacaksak hayatımızda çok sağlam, çok iyi planlanmış,
çok iyi tasarlanmış, belki de derinlemesine düşünülmüş projelerle yolumuza devam edebileceğimize işaret ediyor. Siz zaten bir Başak Burcu olarak detayları görmezden gelemezsiniz. Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki bu enerjisiyle birlikte bir o kadar daha bu detaylara odaklanmak size avantaj getirebilir ve doğru bir Mars enerjisiyle de, yani sakin, attığı adımlardan emin bir Mars enerjisiyle birlikte de bu dönemde olumlu sonuçlar alabiliriz gibi duruyor girişimlerimizden. Mars'ın Satürn'le de bir üçgen açı gerçekleştirecek olması evlilik, ilişki, ortaklı ilişkiler, rekabetli olduğumuz konularda yapılanma sürecimize güzel bir etki getirecektir. Özellikle Satürn'ün Balık burcunda retro olması ve Mars'la etkileşim içerisinde olması da eksiklerimizi tamamlama noktasında, yapısal eksiklerimizi tamamlama noktasında bizi doğru zamanda harekete de geçirecek diyebiliriz. Ve zaten yine Merkür ve Neptün'ün de bir üçgen açısı söz konusu olacak. Hayallerimiz, hedeflerimiz, evlilik, ilişkiler, rekabetli olduğumuz konular, yasal konular, bu alanda hayal ve hedeflerimizi gerçekleştirmek adına da güzel yeni girişimlerde ya da eksiklerimizi tamamlama noktasında girişimlerde olumlu sonuçlar alabileceğimiz bir Ekim ayı bizleri bekliyor olabilir. 7 Ekim'e baktığımız zaman 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz ki bu sizin 8. evinize işaret ediyor sevgili yükselen Başak burçları. Alacak verecek, ortak gelir giderler, ortak değerler, bir diğer taraftan da miraslar, pasif gelirlerle ilgili konularda bazı süreçlerin sonlandığını gözlemleyebilirsiniz. Hayatınızda yine yakın çevre ilişkileriyle bağlantılı olabilir ya da işte bu para konularıyla, belki de kişisel gelişim dönüşüm konularıyla bağlantılı bazı sıkıntılar varsa da bunların artık bir sona erebileceğini gözlemleyebilirsiniz. Aslında bu yeni ay ve dolunay, bu ay içerisinde gerçekleşecek yeni ay ve dolunaylarda denge, hak, hukuk, adalet, hakkınızın yenmesi gibi konular çok daha fazla gündeme geleceğinden dolayı bu alanlarda bir eşitsizlik, dengesizlik, hak yeme gibi konular da varsa bunlarla ilgili de artık sonlanacak bir süreçte karşılaşabiliriz Ekim ayı içerisinde ve Terazi burcunda deneyimleyeceğimiz yeni ayla birlikte kazançlarla ilgili konularda yeni denge arayışları içerisine girebileceğimizi gözlemleyebileceğiz gibi duruyor. Venüs ay içerisinde Terazi burcuna geçiş yapacak. Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte yine kazanç ve harcamalarımız konusunda bir denge arayışı içerisinde olabileceğimizi düşünebiliriz. Az önce de belirttiğim gibi zaten 21 Ekim'de gerçekleşecek yeni ayında bu alana vurgu yapması, bu alanda yeni bir başlangıca vurgu yapması belirttiğim konularda o denge arayışları için tetikleyici olabilir. Olumlu etkiler açığa mutlaka çıkacaktır. Parayla ilgili konularda belki de ilişkilerimizde yine daha diplomatik olabilir, daha dengeli olabilir. Bu alanda hakkımızı yedirmemeye de çalışacağımız bir süreç deneyimleyebiliriz sevgili yükselen Başak burçları. Ay sonunda yine Merkür'ün ve Mars'ın olumlu açıları daha fazla aktif olacağından dolayı ev, ilişkiler, evlilik, yine ticari girişimlerimiz, yakın akraba ilişkilerimizden alacağımız destekler daha fazla ön planda olacak gibi duruyor. Belirttiğim gibi en başta olumlu açıları değerlendirmeye çalıştım. Hangi alanlarda hayatımızda olumlu gelişmeler olma potansiyeli var, bunu görmenizi istedim ve Ekim ayını bu şekilde yönlendirmenize de destek vermek istedim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ekim ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, Ekim ayını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Ekim ayının olumlu açılarını değerlendireceğim bu videoda sizler için. Çünkü Ekim ayı hem dünya açısından hem ülkemiz açısından streslerin devam edeceği bir döneme işaret ediyor. Kişisel hayatlarımızda hangi alanlarda olumlu gelişmelere açığız, bunu bilmemiz Ekim ayını çok daha doğru yönlendirmemize fayda sağlayacaktır. O yüzden de böyle özel bir video hazırladım sizler için. Tabii ki stresler de söz konusu olacak ama bunları haftalık ve dolunay yeni ay videolarında sizlerle paylaşacağım. Videoyu gerçekten beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hype seçeneği açıksa
Yine bunu kullanarak videoyu ön plana çıkarabilirsiniz. Ufak tefek sorularınıza da her zaman yanıt verdiğimi biliyorsunuz. Yorumlara da yine sorularınızı, beğenilerinizi bırakabilirsiniz. Gelelim Ekim ayı bizlere neler getirecek bunu netleştirmeye. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor sevgili yükselen terazi burçları. Bu da aslında odak noktamızın bu ay içerisinde daha fazla kazanç ve harcamalar olacağına işaret edecek. Mars bu alanda seyrine devam ediyor. Güneş de bu alana geçiş yapacağından dolayı bizim temel odağımız kazançlarımız olacak diyebiliriz ay içerisinde. Merkür ve Mars'ın özellikle bu ay çok fazla olumlu açıyla etkileşimde olacak olması kazançlarımızla, harcamalarımızla ilgili olumlu gelişmeleri de gündeme getirecek diyebiliriz. Şimdi Merkür kariyer alanınızdaki Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek ay içerisinde. Bu arada tarihlerle ilgili detayları giriş kısmında bulabilirsiniz. Çünkü her tarihi burada tekrar etmem videoyu gereksiz uzatacaktır ve sizin için de izlemesi daha zor olacaktır. O yüzden de tarihler için giriş kısmına bakabilirsiniz. Merkür ve Jüpiter'in üçgen açı yapacak olması kariyer ve kazanç alanınızda güzel etkiler getirecektir. Demek ki kariyerinizdeki gelişmeler kazanç hanenize de olumlu etkiler getirebilir diye düşünebiliriz. Merkür baktığımız zaman sizin meslekte yükselme, belki kariyerde uzmanlaşma konularını temsil ediyor. Bir diğer taraftansa aslında kontrol edemediğiniz bir alanı temsil ediyor ama yine olumlu gelişmelerle karşılaşacağımızı işaret ediyor. Merkür ve Jüpiter'in bu üçgen açısı kazançlar için gerçekten de pozitif destekler sağlayacak gibi duruyor. Diğer taraftansa Neptün'le üçgen açısı da yine 2-6 ev aksında gerçekleşeceğinden dolayı çalışma hayatımız ve kazançlarımız ekseninde güzel pozitif destekler göreceğimize işaret ediyor. Özellikle çalışma hayatımız, aldığımız, verdiğimiz hizmetlerle ilgili konularda maddi hedeflerimizle ilgili daha net bir görüş açısına sahip olmamızı sağlayacak diyebiliriz. Evet, bizler çalışma hayatımızla ilgili kendimize hedefler belirlemiş olabiliriz ama bu hedeflerin hayata ne kadar uyarlanabildiğini, pratikte ne kadar çalışabileceğini görmemizi sağlayacak güzel bir açı olacak Merkür ve Neptün arasındaki üçgen açı. Neptün bu arada ay içerisinde Balık burcuna gerileyecek. Satürn zaten Balık burcunda gerilemeye devam ediyor. Yani bizler geçmiş dönemde kariyerimizle ilgili, mesleğimizle, çalışma hayatımızla ilgili koyduğumuz hedeflerimize ne kadar ulaşabiliriz'i, altyapımızda ne kadar eksiklikler varı daha net görebileceğimiz bir Ekim ayı deneyimleyeceğiz sevgili yükselen terazi burçları. O yüzden de bu süreci yine oldukça verimli geçirebiliriz. Hem gerçekleri daha net görebileceğiz, hem netleştirebileceğiz pratikte uygulanabilirliğini, hedeflerimizin, hayallerimizin, hem de altyapımızı sağlamlaştırabileceğiz. Eksiklerimizi giderebileceğiz bu retro sürecinde. Kasım ayında Satürn ve sonrasında Neptün'de düz harekete geçtiğinde artık bizler yol almış olabileceğiz. Doğru bir yolu netleştirmiş olabileceğiz kendimiz açısından. Mars'ın da baktığımız zaman Satürn'le bir üçgen açısı olacağından dolayı ve yine 2-6 ev aksına vurgu olacağından dolayı kazançlar ve çalışma hayatımızla ilgili çok güzel yapılandırıcı girişimlerde, pozitif sonuçlar doğurabilecek uzun vadede girişimlerde bulunabileceğimize de işaret ediyor. İlerlediğimiz zaman Merkür'ün Plüton'la bir üçgen açısının olması, yeni girişimler yapacaksak, özellikle bu dönemde belki kendimize yatırım yapacaksak, kendimizi ortaya koymaya çalışacaksak, çok daha derinlemesine konuları ele almamızı sağlayacak bir enerjiden bahsediyoruz. Yine aslında perde arkasında yapacağımız girişimlerle ilgili neler olabileceğini de çok daha net ve derinlemesine görmemizi sağlayacak bir açıdan bahsediyoruz. Belki de bu girişimin olumlu ve olumsuz yanlarını da yine netleştirmemiz açısından bize fayda sağlayacak ve en önemlisi de aslında perde arkasında nelerin olduğunu, bizden belki gizlenen konular varsa, özellikle yine belki bu dönemde bir anlaşma imzalayacaksak, bir sözleşme imzalayacaksak, bu sözleşme ve anlaşmalarda
belki de gizlenilmeye çalışan detayların ne olduğunu da daha net görebileceğimiz bir Ekim ayında olacağız gibi duruyor sevgili yükselen terazi burçları. Venüs'ün ayın ilk döneminde Jüpiter'le bir 60'lık açıda olması yine kariyerle ilgili beklenmedik güzel fırsatları önümüze getirebilir veya kontrolümüz dışında olan konular ve durumlarında bize fayda sağlayacağını düşünebiliriz. Sonrasında Venüs sizin yönetici gezegeniniz olarak birinci evinize, sizin burcunuza geçiş yapacak. Sizler bu dönemde güzelliğinizle çok daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Güzelliğinizle, yakışıklılığınızla, görünüşünüzle, belki estetik konulara yaklaşımınızla, sanatsal konularla ilgili çok daha fazla dikkat çekebileceğiniz bir dönemde olabileceksiniz ama aslında kendinizle ilgili bazı konularda da dengeler kurmaya çalışacağınız bir dönemde olabilirsiniz. Venüs'ün açıları da yine bu ay içerisinde bizim için önemli olacak. Stresli açıları bir kenara bıraktım. Olumlu etkileri değerlendirmeye devam ediyorum. İlerlediğimizde Mars'ın da Jüpiter'le bir üçgen açısı olacağını gözlemliyoruz 28 Ekim'de. Mars'ın Jüpiter'le yapacağı üçgen açı da yine kariyer ve kazanç noktasında bizi olumlu yönde harekete geçirecek, güzel bir enerji açığa çıkaracak. Zaten Merkür ve Mars da ay içerisinde kavuşumda olacaklar. Merkür ve Mars evet hızlı düşünmeden hareket etme enerjisi olarak değerlendirilebilir ama Mars burada Koç enerjisiyle değil, Akrebin o emin adımlarıyla, o emin enerjisiyle yoluna devam edecek. Merkür de zaten çok daha yapıcı, çok daha detaylı ve derinlemesine düşünmemizi sağlayacağından dolayı bu ay içerisinde yapacağımız maddi girişimler ve kazanç harcama dengesiyle ilgili girişimlerde çok pozitif etkiler, olumlu etkiler alabileceğimizi söyleyebilirim ve bu iki gezegenin de Jüpiter'le üçgen açı yapacak olması ay içerisinde kazançlarımız ve bu yönde yapacağımız girişimlerden olumlu dönüşler alma ihtimalimizi de yükseltiyor sevgili yükselen terazi burçları. Bu ay içerisinde tabii ki yine bir dolunayımız ve bir yeni ayımız var. Bir 7 ev aksınızı tetikleyecek aslında etkilerden bahsediyoruz. Dolunay ilişki evinizde gerçekleşiyor sevgili yükselen terazi burçları. İlişkileriniz, evliliğiniz, ortaklı işleriniz, rekabetli olduğunuz konular, yasal süreçlerle ilgili artık belki de bir şeylerden sonuç aldığınızı, yaptığınız girişimlerin nihayetlendiğini gözlemleyebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte 7 Ekim'de gerçekleşecek Koç burcu dolunayında. Bu dolunay ve yeni aylarda adalet, hak, hukuk, hakkınızın yenmesi gibi temaların ön planda olacağını bilmemiz de avantajlı olacaktır. Evliliğinizde, ilişkinizde, ortaklı işlerinizde, rekabetli olduğunuz konularda bu gibi gündemler varsa ve bu yönde girişimleriniz de olmuşsa, yani hakkınızı arama konusunda girişimleriniz de olmuşsa bunlardan sonuç alabileceğiniz bir dönemde deneyimleyebiliriz ve sizin burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ayda yine odak noktası kendiniz olacak gibi duruyor. Yani kendinizle ilgili bazı şeyleri dengeleme, yeni başlangıçlar yapma olarak değerlendirebiliriz ki bu yine kariyerinizle de bağlantılı olabilir sevgili yükselen terazi burçları. Güzel uyanış getirecek, bazı dengeleri sağlama noktasında bizi harekete geçirecek dolunay ve yeni aylarla da karşı karşıyayız. Hakkımızı savunacağımız, özellikle Mars ve Merkür'ün hakkınızı savunma noktasında size güç vereceği bir Ekim ayıyla deneyimleyeceğiz. O yüzden de sesinizi çıkarmakta, fikrinizi beyan etmekte, fikrinizi savunmakta geri kalmamanız gereken bir Ekim ayı deneyimleyeceğinizi de söylemekte yarar var. Yani hakkınızı arayın, fikrinizi savunun sevgili yükselen terazi burçları önümüzdeki bu Ekim ayı sürecinde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay geçirmeniz ümidiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, Ekim ayını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Ekim ayının olumlu açılarını, kolay açılarını değerlendireceğim sizler için bu videoda. Çünkü zaten dünyada ve ülkemizde de oldukça stresli bir dönemden geçiyoruz ve bu stresler Ekim ayında da devam edecek. Kişisel hayatlarımızda
hangi alanlarda işlerimiz daha da yolunda gidebilir, en azından bunu bilmemiz hayatımızı daha pozitif yönde yönlendirmemize de biraz olanak sağlar diyerekten bu etkileri ön plana çıkarmak istedim. Sizler için mutlaka değerlendirin derim. Tabii ki stresli açılarımız da olacak ve biliyorsunuz ben onlara genellikle çok olumsuz bakmam. Bizi harekete geçirici açılar olarak değerlendiririm ama bunları haftalık videolarda, yeni ay ve dolunay videolarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Biraz pozitif hissetmeye, olumlu şeylerin de gerçekleşebileceğini daha net görmeye ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. O yüzden böyle bir video içeriği hazırladım sizlere. Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Eğer abone olmadıysanız şu ana kadar abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hype seçeneğiniz aktifse videoyu ön plana bu şekilde çıkarabilirsiniz. Yine haritalarınızın çok detayına girmeyen sorularınız da olursa bunları yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yorumlara da beğenilerinizi ve sorularınızı yine bırakabilirsiniz. Ekim ayına geldiğimizde 6 Ekim'de Merkür sizin burcunuza ilerliyor sevgili yükselen akrep burçları. Bu da demek olacak ki odak noktanız kendiniz olacaksınız aslında. Bir noktada da geleceğe yönelik hedeflerinizle baktığımızda kendinizle ilgili değişim dönüşüm temalarına odaklanacağınızı düşünebiliriz. Mars zaten sizin yönetici gezegeniniz, klasik yöneticiniz, sizin burcunuzda seyrine devam ediyor. Güçlü bir enerji açığa çıkacak burada. Sonrasında zaten Güneş de bu alana sizin 1. evinize geçtiğinde belki de odak noktasının siz olacağını da söyleyebiliriz. Terazi burçlarından sonra bu ay içerisinde odak noktasının parlayan yıldızının siz olabileceğini de söyleyebiliriz. Özellikle kariyerle ilgili konularda çok dikkat çekeceğiniz, önemli gelişmelerin gerçekleşme ihtimali olan 1 Ekim ayına gireceğinizi de söyleyebilirim. Güneş bu alanda ilerlediği müddetçe kariyer konuları sizin gündeminizde daha fazla kendini gösterecek. Merkür aslında çok daha derinlemesine konuları düşünme ve ele alma, analiz etme yeteneğinizi zaten güçlendirecek. Bu sizin güçlü bir enerjiniz ama sizler daha fazla hislerinize dayanarak hareket edebiliyorsunuz. Mantığınızı da hislerinizle daha doğru bir şekilde harmanlayabileceğiniz ve güçlü bir şekilde kullanabileceğiniz bir Ekim ayı deneyimleyeceksiniz. Mars da sizi zaten burada harekete geçirici bir enerji olarak destekleyecek diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Çünkü hem Merkür'ün hem de Mars'ın ay içerisinde oldukça yoğun pozitif açıları söz konusu. Şimdi Merkür öncelikle Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek. Meslekte yükselme, kariyerde daha bilinir olma, kendinizi geliştirme temaları, belki yurt dışı ile ilgili konularda şanslı, avantajlı gelişmelere açık olacağınız bir dönem. Yani meslekte yükselme şansı ya da kendimizi geliştirme şansı, terfi etme şansı bizim için büyük bir ihtimal gibi görünüyor sevgili yükselen akrep burçları. Ve sonrasında Mars da Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı belki de bu konularla ilgili her ne kadar siz isteseniz de istemeseniz de mesleki konular, meslekte yükselme, uzmanlaşma konuları gündeme gelebilecek gibi duruyor. Mars baktığımız zaman sizin 6. evinizi de yönettiğinden dolayı çalışma hayatınız, mesleki konular kesinlikle Ekim ayında sizin için olumlu yönde çalışacak diyebiliriz sevgili yükselen akrep burçları. Merkür sonrasında baktığımızda hangi gezegenlerle etkileşim içerisinde diye Neptün'le bir üçgen açı gerçekleştirecek. Bu da özellikle son dönemde yaptığınız yeni girişimlere bir bakış açınızı değiştirme şansı tanıyacak. Şöyle bir değişiklik getirebilir. Bu hayallerinizi gerçekleştirmek ne kadar mümkün? Yani pratiğe geçirmek ne kadar mümkün? Bir girişim yapmış olabilirsiniz. Yeni bir hedef belirlemiş, yeni bir hayal belirlemiş ve bunun için girişim yapmış olabilirsiniz ama
Gerçekte ne kadar uygulanabilir bu hedefiniz, hayaliniz? Bunu biraz daha net görme şansınız olacak. Diğer taraftan yine Mars'ın da Satürn'le üçgen açısı aslında bu alandaki eksiklerimizi tamamlamak için bizi harekete geçirecek diyebiliriz. Bunlar da yine düşündüğümüzde temelde kariyerimizle ilgili olabilir, çalışma hayatımızla ilgili olabilir, eğitimlerimizle bağlantılı olabilir ve özel hayatımız temelinde de yine eksikler varsa belki bunları tamamlamamız için bize ön ayak olacak ve olumlu sonuçlar alacağımız bir sürece de işaret edecek diyebiliriz. Merkür'ün Plüton'la yapacağı üçgen açı aslında özel hayatımızla ilgili belki de daha derinlemesine düşünmemiz gerekliliğine işaret edecek konuları çok daha derinlemesine ele almamız bizim için bu süreçte avantaj olabilir. Belki de kendimizden dahi sakladığımız bazı konularla yüzleşmemiz bizim için bu süreçte avantaj getirebilir. Bazı şeyleri değiştirip dönüştürmenin zamanı geldiğini çok daha net görebiliriz. Merkür 8. evimizi de temsil ettiğinden dolayı burada bizler belki de değişim ve dönüşüm için hayatımızda bazı şeyleri yeniden ele almak için doğru bir dönemden geçiyor olabiliriz. Ekim ayı içerisinde olumlu sonuçlar alabileceğimiz bir Ekim ayından geçiyor olabiliriz. Çünkü açılar destekleyici, hem bir uyanış hem gerçeklerle yüzleşme, eksiklerimizi tamamlama, hayallerimizi pratikte ne kadar uygulayabiliriz noktasında bir uyanış getirecek. Hem de dediğim gibi olaylara çok daha derinlemesine odaklanarak neyi değiştirmemiz, neyi dönüştürmemiz gerekiyor kendimizle ilgili, hayatımızla ilgili bunları da yine daha net ve olumlu bir şekilde görebileceğimiz bir süreçte de olabiliriz. Yine taşınma, ev, emlak, belki barınma, yurt dışına yerleşiyorsanız, yeni bir yere yerleşiyorsanız bu konularla ilgili perde arkasından nelerin döndüğünü de çok daha net görebileceğiniz, anlayabileceğiniz yine o derinlemesine dedektif gibi araştırma güdünüzle yola çıktığınızda bunları da çok daha net görebileceğiniz ve kendinizi dediğim gibi olması gerektiği gibi bu olasılıklara hazırlayabileceğiniz bir süreçten de geçiyorsunuz sevgili yükselen akrep burçları. Venüs ayın ilk günlerinde Başak Burcu'nda ilerlerken Jüpiter'inizde yine bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı kariyerinizin geleceğiyle ilgili yine pozitif etkiler alabileceğinizi söyleyebiliriz. Bu alanda problemler varsa bunları çözebilmek açına güzel bir etki yaratacaktır. Diğer taraftan Venüs Terazi Burcu'na geçtiği dönemde de yine bu ay içerisinde aslında kendi manevi değerlerinizi belki dengelemek adına bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu ay baktığımızda Dolunay ve yeni aylarda 6 ve 12 ev aksınızda gerçekleşeceğinden dolayı kendi iç dünyanız belki biraz inzivaya çekilmeniz, iç dünyanızda bazı dengeleri oluşturmanızın size fayda sağlayacağını gözlemleyebilirsiniz. Hak, hukuk, adalet, denge, belki hakkınızın yenmesi gibi temalar bu süreçte vurgulanabilir. Özellikle 7 Ekim'deki Koç burcundaki dolunay bu konulara oldukça vurgu yapıyor. Yani çalışma hayatınızda, gündelik sorumluluklarınızla ilgili konularda belki siz kendinize biraz haksızlık ediyorsunuzdur ya da aldığınız, verdiğiniz hizmetler alanınızda bazı haksızlıklara maruz kalmış olabilirsiniz. Bunların artık ya net olarak ortaya çıktığı ve bir sonuca bağlanmak durumunda kaldığı gelişmelerle yüzleşebiliriz Ekim ayında ya da dediğim gibi kendinize bazı detaylarda haksızlık ettiğinizi fark edebilirsiniz ve bu yaklaşımınızdan da vazgeçebilirsiniz. 21 Ekim'de Terazi Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay ise 12. evinize işaret edecek. O yüzden de iç dünyanızda bazı dengelemeleri, belki gölge yanlarınızla yüzleşmeniz gerekliliğini, en azından bu alanda da yine bir denge oluşturmanız gerekliliğini daha net görebileceksiniz gibi düşünebiliriz. Sağlığınıza özellikle dikkat etmeniz gerekebilir tabii ki. 6-12 ev aksı tetiklendiği için bu süreçte sevgili yükselen akrep burçları bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekebilir. Gökyüzü bize oldukça destekliyor gördüğünüz gibi ay içerisinde. Neptün de 5. evinize geçecek az önce bahsettiğim gibi. Plüton da aslında sizin yönetici gezegeniniz, modern yönetici gezegeniniz de düz harekete başlayacak. O yüzden de özellikle özel hayat, ev, aile, yuva konularında o değişim dönüşüm enerjisi biraz
hız kazanacak. Yani bu konularda daha hızlı gelişmelerle de karşılaşabileceğiz gibi duruyor. Ekim ayındaki pozitif gelişmeleri değerlendirmeye çalıştım sizin için. Umarım ne yönde gelişmeler, ne yönde olumlu gelişmelere açığız konusunda farkındalık yaratabilmişimdir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta ve ay geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, Ekim ayını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Ekim ayının olumlu açılarını değerlendireceğim bu videoda sizler için sadece. Çünkü hem dünyaya baktığımızda hem ülkemize baktığımızda çok da kolay koşullarla, durumlarla karşılaşmıyoruz. Üzerimizde o gergin enerjiyi hissetmemize destek oluyorlar gibi bir noktada da. Ancak kişisel hayatlarımızda Ekim ayı içerisinde oldukça güzel şanslar ve fırsatlar var. Bunu daha net bilmenizi istedim açıkçası ve hayatınıza bu yönde biraz da yön vermenize yardımcı olmak istedim. Tabii ki stresli açılar var. Stresli açılar yok değil. Onları da yine harekete geçirici enerjiler olarak kullanırsak her zaman doğru değerlendirmiş ve aslında doğru yolda da ilerlemiş olacağız. Bu etkileri her zaman olduğu gibi haftalık ve yeni ay, dolunay videolarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ekim ayındaki potansiyelimizi biraz fark etmemizi istedim ve hayatımızın hangi alanlarında şans ve fırsatları kaçırmamamız gerekliliğinin farkında olmanızı istedim. O yüzden de böyle bir içerik hazırladım. Gelin başlayalım. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor sevgili yükselen yay burçları. Bu da aslında kendimize odaklanacağımız bir sürece işaret ediyor zaten. Mars bu alanda. Güneş de 12. evinize geçiş yapacak yani Akrep Burcu'na. Kendimizde ciddi bir yüzleşme yaşamamız gerekiyor. Gökyüzü buna vurgu yapıyor. Gölge yanlarımızda bir yüzleşmemiz gerekiyor. Belki de görmezden geldiğimiz yanlarımızı biraz dikkate almamız, özellikle de hayatımızda hata yapmamıza yol açan yönlerimiz varsa bunları bir görünür kılmamız, kendi içimizde kendimiz için görünür kılmamız, bunlarla yüzleşmemiz ve önümüzdeki süreci bu yüzleşmeler doğrultusunda şekillendirmemiz bizim için faydalı olacaktır. Belki biraz inzivaya çekilmemiz, kendi başımıza kalmamız, kendimizi dinlememiz de bizim için avantajlı olacaktır. Bu kadar gezegen 12. evimizdeyken bu alana vurgu yaparken kendimizde kalmamız, kendi özelimizde vakit geçirmemizin de yine bize faydası olacağını düşünebiliriz ve özellikle de dediğim gibi gölge yanlarımıza, manevi değerlerimize, belki biraz da kontrol dışı gelişebilecek olaylara odaklanmamızın önümüzdeki süreci çok daha olumlu şekillendirebilmemize fayda sağlayacağını düşünebiliriz. Merkür Akrep Burcu'ndayken özellikle çok daha derinlemesine düşünebiliriz, konsantre olmakta zorlanmayız. Hem hislerimizi hem mantığımızı harmanlayarak, doğru bir denge kurarak aslında plan ve projeler geliştiririz. Görüşlerimiz de bu şekilde gelişir. Yine fikirlerimizin ardında daha sağlam durabileceğimiz bir döneme de işaret edecek. Kendimizi özellikle yine kontrol dışı gelişmelere, olaylara karşı çok daha güçlü savunabileceğimiz, çok daha doğru ve yerinde adımlar atabileceğimiz bir döneme de giriş yaptığımızı düşünebiliriz. Çünkü Mars da aslında Akrep Burcu'nda seyrine devam ederken burada Koç burcu enerjisiyle değil Akrep burcu enerjisiyle yoluna devam eder. Hem daha öngörülü, hazırlıklı ve konulara çok daha derinlemesine güçlü yaklaşarak enerjisini yansıtır. Birdenbire agresif bir enerjiyle çok da detaylara dikkat etmeden, düşünmeden hareket etmek yerine tam tersi yönde hareket edecek olan bir Mars enerjisiyle olduğumuzdan dolayı da güzel etkiler getirecektir. Kaldı ki Mars'a baktığımız zaman 5. evimize de işaret ediyor. Demek ki sevgili yükselen yaylar bu süreçte yeni girişimler yapıyorsanız hayatınızda bu konulara başlamadan önce bir kendinizle yüzleşmenizin faydası olacağını gökyüzü bize vurguluyor. Bir diğer taraftansa 5. evinizdeki Neptün'ün de artık 4. eve geçecek olması yani gerileyecek olması, 4. evinizde yine o Satürn-Neptün enerjisini hissedecek olmanız, şu ana kadar daha önce bir süreç başlatmışsanız bu alanda hedeflerinizi ne kadar gerçekleştirebildiniz? Bunu bir gözlemleme şansınız olacak. Eksiklerinizi tamamlamak için özellikle 4. ev konuları bildiğiniz gibi ev, yuva, aile, özel hayat, ev, emlak, taşınma gibi konulara işaret ediyor.
Bu alandaki eksiklerimizi tamamlamak için bize kesinlikle bir fırsat veriyor gezegenler Neptün ve Satürn ve Ekim ayı içerisinde Mars ve Merkür'ün olumlu açılarıyla enerjilerini harmanlayacaklarından dolayı da bize güzel bir uyanış getirebilecekler diyebiliriz. Şimdi Merkür'e baktığımız zaman Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Hayatımızda özellikle aile hayatımız, özel hayatımız, ev yuva barınmayla ilgili yeni bir dönüşüm süreci başlatmışsak bu konularda yolumuza şanslı devam edebileceğimizi, yine ev yuva barınma aile gibi konularda bazı krizler de varsa bunu çok şanslı avantajlı bir şekilde yönetebileceğimiz ve kendimizle de olması gerektiği gibi yüzleştiğimiz takdirde de bu krizleri aşmak için de işimizin çok daha kolay olacağını da söyleyebiliriz. Baktığımızda Jüpiter zaten sizin yönetici gezegeniniz 8. evinde seyrine devam ettiğinden dolayı belki problemler, krizler, işte alacak verecek, ortak gelirler gibi konular gündemimizde fazlasıyla yer alıyor olabilir. Ama Ekim ayında bu konularda iyileştirici etkiler alabileceğimizi söylemek hiç yanlış olmayacaktır ve temelde de dediğim gibi kendimizle yüzleşip kendi belki de dönüşümümüzü hareketlendirip hızlandırıp bu konularda da olumlu sonuçlar almaya başlayabiliriz sevgili yükselen yay burçları. Merkür Jüpiter'le bir üçgen açı yapıyor. Diğer taraftan da ay sonuna doğru 4. evinize gerileyecek Neptün'le bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı da şu ana kadar yaptığınız girişimler, özellikle hedef ve hayallerinizle ilgili ne kadar gerçeklerle bağdaşabildiniz, attığınız adımlar ne kadar hayatınıza uyarlanabildi veya ne kadar uyarlanabilecek önümüzdeki dönemde bunları daha net görmenizi sağlayacak da diyebiliriz. Bu yönde gelişmelerle de karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Mars'a baktığımız zaman Mars Satürn'le bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı da yine özel hayat, aile hayatı, ev, yuva, barınma, emlakla ilgili konularda da aslında çok yapıcı bir enerjiyi tetikleyecek. Yani sizler aslında kendi kendinizle verdiğiniz mücadelenin yansımasını bu alanda görebileceksiniz. Kendinizle yüzleşip doğrulara ulaştığınız takdirde bu alanda da çok doğru yapıcı adımlar atabileceksiniz diyebiliriz sevgili yükselen yay burçları. Yine Mars'ın da Jüpiter'le bir üçgen açısı gerçekleşeceğinden dolayı kişisel gelişim, değişim, dönüşüm noktasında oldukça sağlıklı, yapıcı, ayağı yere sağlam basan adımlar atabileceğinizi söylemek hatalı olmayacak sevgili yükselen yay burçları. Bu ayın içerisinde bir dolunay Koç burcunda 7 Ekim'de bir dolunay deneyimleyeceğiz ve 21 Ekim'de de Terazi burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Hak, hukuk, adalet temaları gündemde olacak bu yeni ay ve dolunayda ve sizler Koç dolunayını 5. evinizde deneyimleyeceksiniz. Yani aşk hayatınız, flört hayatınız, belki çocuklar, yine yaptığınız yeni girişimler, kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız alanlarda herhangi bir haksızlık, dengesizlik, usulsüzlük olmuşsa bunların belki de dolunayla birlikte gün yüzüne çıkacağını veya bu süreçlerle ilgili bir mücadele başlatmışsanız da bunların sonlanabileceğini gözlemleyebilirsiniz. Diğer taraftansa 11. evinizde bir yeni ay deneyimleyeceğimizden dolayı da geleceğinize yönelik hedef ve hayallerinizle ilgili de çok daha dengeli veya dengesizlikleri gidermeye çalışacağınız bir yeni başlangıç yapacağınızı da söyleyebiliriz. Bunlar da yine hayatımıza olumlu etkiler getirecek demek doğru olacaktır. Merkür'ün yine ay sonunda Plüton'la bir üçgen açısının gerçekleşecek olması da bizden saklananları, bizden gizlenenleri, bilgileri özellikle öğrenme şansımız olacak. Belki biraz da kendimizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmemiz, keşfetmemiz de bizim için avantaj getirecek diyebiliriz. Plüton'un yine bu ay içerisinde düz harekete başlaması, ticaret, iletişim, ulaşım, eğitim gibi konulardaki değişim, dönüşüm temalarını güçlendirecek ve hızlandıracak diyebiliriz. Diğer taraftan da yakın akraba ilişkilerimizde de o değişim dönüşüm enerjisini daha güçlü ve hızlı hissedebileceğiz hayatımızda diyebiliriz sevgili yükselen yay burçları. Gökyüzü bizi bu ay oldukça destekliyor. Altını çiziyorum tekrardan, tabii ki stresli açılarımız var ama potansiyellerin
hangi alanda olduğunu görmemiz bizim için en azından daha pozitif bir ay geçirmemizi kolaylaştıracaktır. Amacım bu. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, Ekim ayını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Ekim ayının olumlu açılarına odaklanacağımız özel bir video olacak. Çünkü hem dünyada hem de ülkemizde stresler bu süreçte de devam edecek ve biz belki de biraz aşağıya çekme potansiyeli olacak gelişmelerle de karşılaşabiliriz. En azından kişisel hayatlarımızda hangi alanlarda şanslı potansiyeller var ve bu alanlara yöneldiğimiz takdirde, bu fırsatları kaçırmadığımız takdirde hayatımızda iyileşme şansları olabilir. Bunu sizin için biraz daha netleştirmek istedim. O yüzden de bu şekilde bir video hazırladım. Stresli açılar tabii ki ay içerisinde önümüzde yine olacak ama bunları haftalık ve yeni ay dolunay videolarında sizlere aktarmaya çalışacağım. Potansiyeller daha fazla hangi alanda? Bunu bilerek Ekim ayını daha olumlu, pozitif bir şekilde geçirmenize destek vermek istedim. Baktığımız zaman 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte bizler daha fazla sosyal çevre ilişkilerimiz, toplum önünde olduğumuz konulara belki biraz daha fazla odaklanacağız. Yine sosyal çevre ilişkilerimiz bizim için daha da bir hareketlenecek diyebiliriz. Diğer taraftan gelecek hedef ve hayallerimize daha güçlü odaklanacağımız bir dönem geçirebiliriz. Hedeflerimizi, hayallerimizi planlayıp netleştirme açısından yine güzel etkiler alabileceğimizi söylemek mümkün. Kaldı ki Mars zaten bu alanda seyrine devam ediyor. Güneş de bu alana geçiş yapacak, yani 11. evinize. Bizim demek ki gündemimiz, odağımız, hedeflerimiz, hayallerimiz, belki yine kariyer kazançlarımız ve sosyal çevre ilişkilerimiz olacak da diyebiliriz sevgili yükselen oğlak burçları. Ekim ayı içerisinde aslında gezegenlerin, yani Merkür ve Mars'ın da birçok olumlu açı gerçekleştirecek olması ay içerisinde bu alanda güçlü ve emin adımlarla ilerlediğimiz pozitif enerjiler hissetme şansımız mevcut. Diğer taraftansa tabii ki Venüs'ün transitleri önemli olacak. Ayın ilk günlerinde Venüs'ün özellikle Jüpiter'le yapacağı üçgen açı özellikle rekabetli olduğunuz konularda sizi yükseltecek gelişmeleri gündeme getirebilir sevgili oğlak burçları. Yine Venüs'ün sonrasında Terazi burcuna geçmesiyle birlikte kariyer, patronlarla ilişkiler konusunda dengeleri daha doğru ele almanız, belki bu alanda yine patronlarla ilişkiler konusunda biraz daha politik bir yaklaşım içerisinde olmanız gerekliliğine dikkat çekecek. Ama Venüs zaten kariyer alanınızda güçlü bir pozisyonda olduğundan dolayı kariyerle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili konularda size avantajla getirecek diyebiliriz. Şimdi Merkür'e döndüğümüzde Merkür Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek ay içerisinde. Bu da aslında ilişkiniz, evliliğiniz, ortaklı işleriniz ve rekabetli olduğunuz konularla ilgili avantajlar sağlayacak. Bu konuların geleceğiyle ilgili güzel etkiler yaratacak diyebiliriz. Diğer taraftan da özellikle kontrol dışı gelişmelerin de belki bu konularda size yön verecek, yönlendirecek olması önemli olabilir. O yüzden de kontrolümüz dışında gelişen olaylara bu ay bizler olumsuz yaklaşmak yerine aslında bizi olayların, gezegenlerin nereye yönlendirmeye çalıştığını biraz görmeye çalışmak daha doğru sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir. Diğer taraftan iletişim sorunlarında da bir iyileştirici etki getirebilir. Mars'ın yine sonrasında yine aynı evlerde Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek olması da şanslı başlangıçlar yapabileceğimiz, şanslı adımlar atabileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Şimdi bazılarınız diyebilir ki işte Mars ve Merkür hızlı hareket eden gezegenler. Evet, ancak Mars ve Merkür Akrep Burcu'nda konuları çok daha derinlemesine ele alan, çok daha emin adımlarla ilerleyen, yani Koç burcundaki o enerjiyle değil, özellikle Mars çok daha planlı, programlı ve emin adımlarla biraz da öngörülü yoluna devam edecek diyebiliriz. O yüzden de hedef ve hayalleriniz, sosyal çevre ilişkileriniz, kariyer kazançlarınızla ilgili konularda bizler daha sabit bir enerjiyle,
daha kendimizi garantiye alacak adımlar atarak ilerleyeceğiz. Merkür ve Mars zaten yine bu ay içerisinde 11. evinizde kavuşumda olacaklar. Bu da bize belki de çok planlı, programlı bir başlangıç şansını verebilecek de diyebiliriz. Burada dikkatli olmamız gerekecek tek detay, sosyal çevre ilişkilerimizde kırıcı olmamak, çok sarkastik olmamak, çok eleştirel olmamak. Bu biraz bize olumsuz sonuçlar getirebilir ama güzel bir başlangıç şansımız var bu konularla ilgili ki Jüpiter de bizi destekliyor. O yüzden mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Merkür'ün bir diğer taraftan da 3. evinize gerileyen Neptün'le bir üçgen açı gerçekleştirecek olması, ticaretle ilgili, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili, yakın akrabalarınızla ilgili olay ve durumlarda size avantaj sağlayacaktır. Belki birlikte bir iş, bir gelecek planlamışsanız, ticari bir girişim yapmışsanız, bu konularda hedeflerinizin ne kadar doğru gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini net görmenizi sağlayacaktır. Daha mantıklı bir çerçeveden olay ve durumları gözden geçirme şansı tanıyacaktır sizlere. Yine Mars'ın ve Satürn'ün de 3-11 ev aksında bir üçgen açıyla birbirini görmesi, bu konularda eksiklerimiz ne, altyapı eksikliklerimiz ne, bunları tamamlamak için hızlıca harekete geçeceğimiz bir sürece de işaret edecek. Şimdi Neptün aslında bu ay içerisinde Balık burcuna geriliyor. Neptün'ün bu alana gerilemesi, az önce de belirttiğim gibi, hedef ve hayallerimizle ilgili bizler bugüne kadar ne kadar ilerleyebildik, neler yapabildik? Hayallerimiz pratikle, yani gerçek hayat paradigmalarıyla ne kadar bağdaşıyor, ne kadar uygulayabiliyoruz hedef ve hayallerimizi? Bunu da bir daha net göreceğiz ve kendimize çok daha net bir rotada çizebileceğiz. Satürn ve Neptün'ün bu ay Merkür ve Mars'la etkileşimleri doğrultusunda. Merkür'ün Plüton'la da ay sonunda bir üçgen açısı olacak. Bu da özellikle geleceğe yönelik hedeflerimiz, hayallerimiz ve bunların maddi boyutuyla ilgili konulara çok daha derinlemesine odaklanmamızı sağlayacak. Belki de burada maddi konularda göremediklerimizi görmemizi destekleyecek bir açı olarak da düşünebiliriz. Özellikle bazı girişimler yapmışsak ve maddi boyutta bize ne getireceğini, ne götüreceğini çok derinlemesine düşünememişsek, hesaba katamamışsak, arka planda nelerin olabileceğini çok daha netleyebileceğimiz ve net görebileceğimiz bir etki de yaratacak. Yani birçok olumlu açısı Merkür'ün bu ay bizim için gerçekleri görme, gerçeklerle ne kadar bağdaştığını görebilme noktasında güzel bir etki yaratacak. Diğer taraftansa bu ay içerisinde Koç burcunda bir dolunay deneyimliyoruz sevgili yükselen Oğlak burçları. Koç burcundaki bu dolunay hak, hukuk, adalet temalarına güçlü bir vurgu yapacak. Özellikle sabit yıldız etkileşimleri de bunun altını çizecek. O yüzden de ev, yuva, aile, barınma, belki aileden gelen miraslarla ilgili konularda haksızlık, adaletsizlik, dengesizlik söz konusuysa, bu alanda da yine bir denge arayışı içerisinde olabileceğimizi, bunu sonlandırmak için mücadele edebileceğimizi düşünebiliriz. Hatta bunu başlatmışsak öncesinde sonuç alabileceğimiz bir dolunay süreci deneyimleyebiliriz. Ya da dediğim gibi dolunay sürecinde bu konular çok daha net gündeme de gelebilir. Yani bu konularla ilgilenme ihtiyacımız da açığa çıkabilir düşündüğümüz zaman. 4-10 ev aksına işaret eden bir yeni ay dolunay durumu söz konusu. O yüzden kariyer alanımızda da yeni girişimler, yeni başlangıçlara açık olabiliriz. Bazı şeyleri yeniden dengeleme ihtiyacı da duyabiliriz aslında sevgili yükselen Oğlak burçları. Çünkü Terazi burcu Venüs enerjisi bu alanda bir denge ihtiyacına veya bazı adaletsizlikleri, usulsüzlükleri, eşitsizlikleri de dengeleme ihtiyacına işaret edebilir. Yeni ayda yine bu alanda bu temalara vurgu yapacak. Yani hem özel hayatımız hem de kariyer hayatımızla ilgili güzel etkiler alacağımızı da söyleyebilirim. Yeni ay ve dolunayla birlikte sevgili yükselen Oğlak burçları. Gökyüzünün etkileri bu şekilde, bu yaşam alanlarımıza daha pozitif şekilde yansıyacak sevgili yükselen Oğlak burçları. Detaylı tarihleri giriş kısmında da gözlemleyebilir ve ne gibi temaların altını çizdiğini de öğrenebilirsiniz. Burada tüm
tarih ve detayları vermekten biraz kaçındım, video gereksiz uzamasın diye. Yine dediğim gibi güzel, mutlu, sağlıklı bir Ekim ayı geçirmek mümkün. Stresler de olacak ama bu güzel olumlu etkileri değerlendirebilirsek önümüzde özellikle gelecek hedef ve hayallerimizle ilgili güzel bir sürece giriş yapabileceğimizi görebiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta ve ay geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, Ekim ayının olumlu açılarını sizler için değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bakalım hangi alanlarda daha avantajlı, daha şanslı hissedeceğiz bu ay? Özel bir içerik hazırlamak istedim. Çünkü hem dünyadaki olaylar hem ülkemizdeki olaylar üzerimizde oldukça stres yoğunlaştırıyor. Ben de bu videoda daha fazla olumlu açılara odaklanmak istedim. Ay bizim için hangi yaşam alanlarında olumlu potansiyelleri içeriyor? Gelin hep birlikte bakalım, bu şansları değerlendirmenize ben de biraz ön ayak olmak istedim. Bir diğer taraftan da eğer kanalıma abone değilseniz ve beni desteklemek isterseniz abone olarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ufak tefek haritalarınızın çok detayına girmeyen sorularınızı biliyorsunuz ki yanıtlıyorum. Beğeni ve sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Diğer taraftan da Hype seçeneği eğer hesabınızda aktifse bununla videonun yine beğeniyorsanız tabii ki daha fazla ön plana çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Gelin başlayalım. 6 Ekim'de Merkür sizin 10. evinize, Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Sevgili yükselen kova burçları, Mars da bu alanda seyrine devam ediyor. Güneş de sonrasında bu alana geçiş yapacak. Demek ki biz kariyer odaklı olacağız Ekim ayı içerisinde. Kariyerimizle ilgili öncelikle pozitif gelişmelere açık bir Ekim ayındayız. Sevgili yükselen kova burçları, bunu bilerek bu potansiyelleri görmenizi sağlamak amacıyla zaten bu içeriği hazırlıyorum. Merkür, Akrep Burcu'nda konuları çok daha derinlemesine ele almanızı sağlayacaktır, kolaylaştıracaktır. Çok daha kolay konsantre olabileceksiniz konulara. Çok daha analitik, çok daha derinlemesine konuları, durumları gözlemleyebileceğinizden dolayı da bu size avantaj getirecek. Mesleki konularda bu belki toplumsal statünüzle de bağlantılı olabilir. Güneş özellikle yine Akrep Burcu'na geçtiğinde evlilik, ilişkiler, rekabetli olduğunuz konular, ortaklı işlerle gündemler bu alanda da yine kendini daha fazla hissettirecek diyebiliriz. Şimdi Merkürle Mars ay içerisinde oldukça pozitif açılarla ayı değerlendirmemize yardımcı olacağından dolayı buradan yola çıkarak devam etmek istiyorum. Merkür-Jüpiter üçgen açı gerçekleştirecekler ay içerisinde. Çalışma hayatımız ve kariyer hayatımız açısından oldukça şanslı, güzel bir etki doğuracaklar. O yüzden de bizler bu ay gerçekten de kariyerle ilgili, çalışma hayatımızla ilgili, belki bu konuların sorumluluklarıyla ilgili şanslı bir süreçteyiz. Bir diğer taraftan Mars da yine Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı güçlü bir pozitif enerjiyle karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilirim. Özellikle mesleğimizle ilgili, kariyerimizle ilgili yeni girişimler yapmamız bize avantaj getirebilir sevgili yükselen kova burçları. Ekim ayı süresince zaten Mars harekete geçirici bir enerji. Merkür'de konuları derinlemesine ele almanızı sağlıyor. Doğru planlar, doğru programlar yapmanızı sağlıyor. Biraz da hem hislerinizi hem de mantığınızı dengeli kullanmanızı sağlayacak diyebiliriz ve bu noktada da çok daha doğru kararlar daha kolay alabileceksiniz diyebiliriz. Mars'a baktığımız zaman Akrep Burcu'nda Koç enerjisiyle davranmadığından dolayı yine emin adımlarla yeni güçlü girişimler yapma ihtimalinizi güçlendirecek. Yani bizler biraz stratejik ve ayağı yere sağlam basan girişimlerde bulunabiliriz. Konuların derinliğinin ve aslında nasıl ele alınması gerekliliğinin farkında olarak ilerleyebileceğiz sevgili yükselen Kova burçları. Mars bir diğer taraftan baktığımızda yine zaten 3. evimize işaret ediyor. Yani yakın akrabalarımızla ilişkilerimiz, onlarla birlikte geliştirdiğimiz ticari girişimlerimiz varsa yine
ticaretle ilgili, eğitimle ilgili, ulaşımla ilgili, iletişimle ilgili konularda da bizler çok daha girişimci ve olumlu sonuçlar alabileceğimiz bir dönemden de geçiyor olabiliriz. Çünkü Mars ve Neptün bizi burada oldukça destekleyecek. Jüpiter'den güzel bir etki alıyoruz, şanslı bir etki alıyoruz. Sonrasında Merkür yine Neptün'le ay sonunda güzel üçgen bir açı gerçekleştirecek. Yine kazançlarımızla ilgili bugüne kadar ne kadar gerçekçi hedefler ortaya koyduk ve bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştirebildik hayatımıza, hedeflerimiz ne kadar yansıyabildi, bunu çok daha net görebileceğimizi söyleyebilirim. Bu da bize önümüzü görmede büyük bir avantaj getirecektir. Çünkü koyduğunuz hedefler gerçeklerle ne kadar bağdaşıyor, bunu daha net anladığınızda çok daha ayağı yere sağlam basan hedef ve projelerde geliştirebileceksiniz. Yine bu arada Neptün zaten ay içerisinde Balık burcuna gerileyeceğinden dolayı da hedef ve projelerinizi, hayallerinizi tekrardan bir revize etme şansını size verecek. Zaten Satürn de yine ikinci evinizde ilerlediğinden dolayı kazançlarınızla ilgili yapılanma sürecine girdiyseniz, yeni adımlar atmışsanız Mars'la bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı da kariyer, toplumsal statü, kazançlar noktasında oldukça yapıcı, güzel, pozitif, harekete geçirici bir enerji açığa çıkacak diyebiliriz. Özellikle geçmiş süreçte kazançlarla, kariyerle ilgili konularda bazı yapısal eksiklikler söz konusu olmuşsa Mars'ın etkisiyle birlikte hızlıca ve doğru bir şekilde bu eksikliklerimizi tamamlama yolunda harekete geçeceğimizi de söyleyebilirim. Sevgili yükselen Kova burçları, gördüğünüz gibi oldukça pozitif etkiler mevcut haritamızda. Ay sonunda Merkür'ün Plüton'la da bir üçgen açı gerçekleştirecek olması kariyeriniz ve sizin aksınızda güzel bir enerji açığa çıkaracak. Belki de kendinizle ilgili de neyi değiştirip dönüştürmeniz gerektiğini çok daha net görebileceğiniz, kendinizin arka planda belki de ne yönde hatalar yaptığınızı çok daha net fark etmenizi sağlayacak ve neyi değiştirmeniz, neyi dönüştürmeniz gerekliliğini ortaya çıkaracak da diyebiliriz. Belki de bir diğer taraftan da kariyerinizde arka planda sizinle ilgili dönüp dolaşan olayları da daha net görmenizi sağlayacak da diyebiliriz. Güzel etkiler var gerçekten de bu ay içerisinde. Yeni ay ve dolunaylara bakacak olursak 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. O yüzden iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim gibi konularda devam eden süreçlerimiz varsa bunların tamamlandığını gözlemleyebiliriz. Yakın akrabalarla ilişkiler, ticari ilişkiler, bu konular gündemdeyse belki de bu alanda yine yeni bir gündemi açığa çıkarabilir ya da artık bu süreçle ilgili son bir nokta koyacağınız bir dolunayda söz konusu olabilir. Özellikle hak, hukuk, adalet, eşitsizlik, hakkınızın yenmesi gibi konular gündemdeyse 3. ev konularında bunlarla ilgili bir mücadele başlatmışsanız buradan sonuç aldığınız bir sürece işaret ediyor olabilir ya da yine az önce dediğim gibi dolunayla birlikte bu konular artık gün ışığına daha fazla çıkarsa bunlar için bir mücadele dönemine girmeniz gerektiğini de size hatırlatacak diyebiliriz. Ve Terazi burcunda 21 Ekim'de gerçekleşecek yeni aya da baktığımızda aslında meslekte yükselme, kendinizi geliştirme, hayata bakış açınızı değiştirme, inançlarınızla ilgili konularda belki yine yurt dışı bağlantılı tüm konularda da yeni girişimler yapmanız için size olumlu bir etki yaratacak diyebiliriz. Venüs de yine ay içerisinde Terazi burcuna güçlü olduğu bir konuma geçeceğinden dolayı yaşama bakış açınız, inançlarınız, meslekte yükselme, kendinizi geliştirme ve yurt dışı bağlantılı konularda da avantajlı ve güçlü bir pozisyonda olacağınızı söyleyebilirim sevgili yükselen Kova burçları. Plüton ise 1. evinizde, yani sizin burcunuzda retrodan çıkmış olacak. O yüzden de kişisel gelişim, değişim, dönüşüm temaları, yine belki de meslekte bu değişim, dönüşüm temalarının da hızlandığı bir süreci gözlemleme şansımız olacak gibi duruyor.
Gökyüzünün temel etkileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak. Dediğim gibi sadece olumlu enerjilerden, olumlu açılardan bahsetmek istedim. Tabii ki stresli açılarımız var. Onları ilerleyen bölümlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Potansiyeli görün ve değerlendirin istedim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta ve ay geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, Ekim ayını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim bu videoda. Ekim ayının olumlu açılarına odaklanacağımız özel bir videoyla karşınızdayım. Çünkü hem dünyada hem de ülkemizde oldukça stresli bir dönemden geçiyoruz ve bu stres Ekim ayında da devam edecek. O yüzden bizler kişisel hayatlarımızda hangi alanlarda şanslı olabiliriz bu ay içerisinde? İşlerimiz, güçlerimiz daha yolunda gidebilir ya da önümüze fırsatlar çıkabilir ve bunun bilincinde olursak bunları kaçırmamızda daha düşük bir ihtimal olur. Bu konuda size destek vermek istedim. Gelin bakalım Ekim ayının olumlu etkileri daha fazla hangi yaşam alanınızda karşınıza çıkabilir? Videoya geçmeden önce beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tabii ki gerçekten beğeniyorsanız yorumlarımı ve bana destek vermek istiyorsanız, yine destek vermek isterseniz abone de olabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak da eğer hesabınızda aktifse videonun ön plana çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Haritalarınızın detaylarına çok girmeyen sorularınızı bildiğiniz üzere yine yorumlamaya ve cevaplamaya da çalışıyorum. O yüzden ufak tefek sorularınız ve beğenilerinizi de yorumlara bırakabilirsiniz. Merkür'le başlayalım. Merkür özellikle 6 Ekim'de Akrep Burcu'na geçtiğinden beri Ekim ayında bizler daha fazla yurt dışıyla ilgili konular, kendimizi geliştirme, meslekte yükselme, belki sosyal medya girişimlerimize çok daha fazla odaklanacağız sevgili yükselen balık burçları. Merkür Akrep Burcu'nda ilerlediğinde bizler çok daha konsantre olabileceğimiz, konuları çok daha derinlemesine ele alabileceğimiz, hislerimiz ve mantığımızı belki biraz daha iyi harmanlayabileceğimiz ve doğru kararlar alabileceğimiz bir süreçte olacağız. Ve burada da aslında bence Mars'ın Akrep Burcu'nda olmasıyla birlikte çok daha net, çok daha ayağı sağlam yere basan projelerde ortaya koyabileceğiz diyebilirim sevgili yükselen balık burçları. Akrep Burcu vurgusu güçlü olacak Ekim ayı içerisinde çünkü hem Mars hem de Güneş de Akrep Burcu'nda seyrine devam edecek. O yüzden de bizler 9. ev konularında oldukça güçlü bir vurgu hissedeceğiz. Yani yurt dışıyla bağlantılı konular, seyahatler, ticari işbirlikler, meslekte yükselme, geliştirme gibi konular bizim için daha fazla ön planda olacak ve yine belki sosyal medyada daha fazla görünür olmak isteyeceğiz. Bu alanda projelerimizi de çok daha sağlam bir şekilde netleştirebileceğiz ve projelendirebileceğiz de diyebilirim sizin için. Merkür güzel açılarla karşılıyor bizi. Mars da öyle bu alanda. Merkür'e baktığımız zaman 5. evinizdeki Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştiriyor ki bu sizin klasik yönetici gezegeniniz. Mars da aynı şekilde. O yüzden de bizler bu ay içerisinde yeni bir başlangıç yapmak istiyorsak az önce belirttiğim gibi temelde 9. ev konularında fırsatlar ve şanslar bizimle birlikte olabilir sevgili yükselen balık burçları. Özellikle kazançlarımızı artırma noktasında girişimlerimiz olacaksa şans bizden yana olabilir ama dediğim gibi Merkür'ün o derinlemesine düşünme, konsantre olma, doğru planlama enerjisini de kullanmamız gerekiyor. Öte yandan Mars da yine Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı da harekete geçmekte de zorlanmayacağız ve burada Mars'ın o Koç enerjisiyle değil daha fazla Akrep enerjisiyle harekete geçeceğiz. Yani hem sağlam adımlar atacağız, planlı ilerleyeceğiz, kontrollü ilerleyeceğiz ve emin adımlarla ilerleyeceğiz de diyebilirim. O yüzden de burada genellikle Mars'ın o kontrolsüz gücü, çok düşünmeden, taşınmadan hareket etme enerjisinden uzak olacağımızdan dolayı mutlaka önünüze yeni adım atma şansı geliyorsa değerlendirin derim. Merkür bir diğer taraftan da Neptün'le üçgen açı gerçekleştirecek ayın ilerleyen günlerinde. Neptün'de baktığımızda sizin burcunuza tekrardan bir geçiş yapacak ve hedef ve hayallerinizi özellikle kendinizle ilgili hedef ve hayallerinizi
bir revize etme şansı tanıyacak sizlere. Satürn de zaten yine sizin burcunuza gerilemiş durumda. Kendinizle ilgili belki kariyerinizle, geleceğinizle ilgili nasıl adımlar attınız, nasıl hedefler belirlediniz? Bunların bir revize etme şansını tanıyacak size bu iki gezegen. Hatta özellikle Mars'ın Satürn'le bir üçgen yapması sizi eksiklerinizi tamamlama noktasında hızlıca harekete geçirecek diyebiliriz. Merkür'ün Neptün'le etkileşimde olması, yine üçgen bir etkide olması da daha gerçekçi, daha mantıklı hayaller geliştirmeniz ve projelendirmeniz için size ön ayak olacak ve işte tam da Neptün'ün retro sürecinde böyle güzel destekleyici bir açı almamızda gerçek dışı hayaller kurmak yerine gerçekleştirebileceğimiz hayalleri yapılandırma noktasında bize oldukça güzel bir destek sunacak diyebiliriz. Bu özel hayatınız temelinde de olabilir. Bir diğer taraftan da evliliğiniz, ilişkileriniz, ortaklı işleriniz temelinde de olabilir sevgili yükselen balık burçları. Merkür ayın sonunda Plüton'la da bir üçgen açı gerçekleştirecek. O yüzden de kendi gölge yanlarınızla da yüzleşmenizi sağlayabilir ya da aslında bazı olay ve durumlardaki bunlar işte 9. ev konuları da olabilir. Bu konularla bağlantılı arka plandan neler olabileceğini ya da kontrolünüz dışında nelerin gelişebileceğini de çok daha net planlayabileceğiniz, görebileceğiniz ve bu sayede projelerinizi şekillendirebileceğiniz bir süreçte olacak. Arkanızdan dönmesi ihtimal dolap ve olayları da daha net bir şekilde kestirebilir veya hissedebilirsiniz. Önleminizi çok öncesinden de alabilirsiniz sevgili yükselen balık burçları. Güzel etkiler alıyoruz. Mars'ta diğer taraftan yine dediğim gibi Jüpiter'le Satürn'le güzel etkileri içerisinde olacağından dolayı güzel adımlar atacağımız bir dönemdeyiz. Plüton'da yine ay içerisinde düz harekete geçeceğinden dolayı 12. ev konuları, yani kendimizle ilgili değişim dönüşüm sürecinde de daha hızlı sonuçlar alabileceğimiz bir dönemden geçiyor olabiliriz. Kontrolümüz dışında gelişen olaylara karşı temkinli olma noktasında da yine önemli gelişmelerle karşılaşabiliriz. Pozitif destekleri aldığımızın bir kez daha altını çizmek istiyorum. Venüs Başak Burcu'na geçmeden önce yine Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştireceğinden dolayı özellikle ilişkilerle ilgili, aşk hayatımızla ilgili, belki ortaklı işlerle ilgili girişimlerimizde de güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünebiliriz. Sonrasında 8. eve geçen Venüs, alacak verecek, nafaka, kredi gibi konularda bize güçlü bir enerji getirecektir. Maddi konularda, duygusal ilişkilerimizdeki problemlerle ilgili konularda da avantajlı, güçlü bir durumda olacağımızı söyleyebilirim. Venüs'ün bazı stresli açıları olacak ay içerisinde ama bunlara çok odaklanmak yerine dediğim gibi nelerin potansiyeli daha yüksek, bunu dikkate almak bizim için daha önemli gibi duruyor. Ay içerisinde 7 Ekim'de Koç burcunda, yani 2. evinizde bir dolunay deneyimleyeceğiz. Burada kazançlarınızla ilgili bir haksızlığa, bir adaletsizliğe, bir eşitsizliğe maruz kalmışsanız bunların belki çok daha net gün yüzüne çıkacağı ve bu hak arayışınızın daha da değerleneceği ve belki de hakkınızı alabileceğiniz bir döneme işaret ediyor olabilir. Bir diğer taraftansa daha öncesinde zaten böyle bir süreç başlatmışsanız bu konularda adaletin yerini bulduğunu görebileceğiniz bir dolunay süreci de deneyimleyebilirsiniz. Bu ay özellikle yeni ay ve dolunay daha fazla adalet ve denge vurgusuna işaret edecek. Diğer taraftansa 8. evinizde Terazi burcunda da bir yeni ay deneyimleyeceksiniz. O yüzden hem kendinizi değiştirmek, dönüştürmek adına güzel adımlar atabilirken alacak verecek, nafaka, kredi, miraslar, maddi konular, ortak gelirlerle ilgili de yeni süreçler, şanslı başlangıçlar da gerçekleştirebilirsiniz gibi duruyor. Sevgili yükselen balık burçları. Gökyüzünün pozitif etkileri hayatımıza bu şekilde ve belirttiğim alanlarda yansıyacak gibi duruyor. Özellikle dediğim gibi bu temaların altını çizmek istedim ki şansları yakalama noktasında geri kalmayın. Stresler olacaktır. Onları da sizlere ilerleyen bölümlerde aktaracağım. Mutlu, huzurlu, şanslı bir ay ve hafta geçirmeniz dileğiyle.